Helen Rainer örgüsünü kucağına bıraktı ve düşünceli bir şekilde pencereden dışarı baktı. Amcasının çiftliğinin çıplak, sarı aralıkları uzanıyordu önünde. Kış günü parlaktı ama çelik gibiydi. Esen rüzgar, beyaz başlı dağlardan keskin ve buz gibi bir soğuk taşıyordu. Az miktarda kar yağmıştı korunaklı yerlere. Sığırlar sırtların rüzgar altı tarafında toplanmıştı. Toz kütleleri alçak tabakalar halinde düzlüklerde süzülüp kalıyordu. Çiftlik evinin büyük oturma odası sıcak ve rahattı. Kırmızı kerpiç duvarlar, devasa taş şömine, sedir kütükleri alev alev yanıyordu. Renkli battaniyeler her yere yayılmıştı. Bo Rainer ateşin önünde, koltuğa kıvrılmış halde, bir kitaba dalmıştı. Köpek Pedro ise yerde yatıyor, neşeli ince başını sıcaklığa uzatıyordu. "Amca aradı mı?" diye sordu Helen, dalgınlığından irkilerek. "Duymadım," diye yanıtladı Bo. Helen parmak uçlarıyla sessizce yürüdü ve perdeleri yumuşakça araladı. Amcasının yattığı odaya baktı. Uyuyordu. Bazen uykusunda sesler çıkarıyordu. Haftalardır yatağa bağlıydı, yavaş yavaş zayıflıyordu. Helen iç çekti ve pencere koltuğuna dönerek işine başladı. "Bo, güneş parlak," dedi. "Günler uzuyor. Ben çok memnun oldum. Nell, sen hep uzayan zaman diliyorsun. Benim için bu kadar hızlı geçiyor," diye yanıtladı kız kardeşi. "Ama baharı seviyorum. Yazı ve sonbaharı. Sanırım kıştan nefret ediyorum," dedi Helen düşünceli bir şekilde. Sarı sıralar siyah sırtlara doğru uzanıyordu. Onlar da soğuk, beyaz dağlara. Helen'in bakışları sanki o kar bariyerinin ötesine gidiyordu. Bo'nun keskin gözleri, kız kardeşinin samimi ama hüzünlü yüzünü inceledi. "Nell, hiç Dale'i düşünüyor musun?" diye sordu aniden. Bu soru Helen'i şaşırttı. Yavaşça bir kızarıklık boynu ve yanağını kapladı. "Tabii ki," diye yanıtladı, Bo'nun böyle bir şey sormasına şaşırmış gibi. "Bunu sormamalıydım," dedi Bo yumuşakça ve yeniden kitabının üzerine eğildi. Helen, o parlak, eğilmiş kafaya şefkatle baktı. Bu hızlı geçen, olaylı ve yoğun kışta çiftliğin yönetimi tamamen Helen'in üzerine düşmüştü. Küçük kız kardeş ondan uzaklaşmıştı. Bo kendi özgür iradesinde ısrar etmiş ve onu takip etmişti. Amcasının eğlencesi, Helen'in endişesi ve üzüntüsü, sadık Meksikalı ev hizmetçisinin şaşkınlığı ve çiftlikteki tüm genç adamların hayranlığıyla. Helen her zaman uygun bir an beklemiş, bu inatçı kız kardeşini bir kez daha bilge ve sevgi dolu bir etkiyle yönlendirebilmeyi ummuştu. Ama konuşmaya hala tereddüt ederken, yavaş adım sesleri ve mahmus şıkırtısı duyuldu. Ardından çekingen bir vurma. Bo başını kaldırdı ve kapıyı açmak için koştu. "Ah, sadece, sen," dedi, solgun bir küçümseyişle kapıyı vurarak. Helen kimin olduğunu tahmin edebileceğini düşündü. "Nasılsınız, hepiniz?" diye sordu uzun ve tanıdık bir ses. "Pekala, Bay Carmichael, eğer ilginizi çekiyorsa, oldukça hastayım," diye donmuş bir sesle yanıtladı Bo. "Hasta, aman tanrım, şimdi mi? Bu bir gerçek. Eğer hemen ölmezsem Missouri'ye geri götürülmek zorunda kalacağım," dedi Bo, rahat bir edayla. "Beni içeri davet edecek misin?" diye sordu Carmichael açıkça. "Hava soğuk ve söyleyecek bir şeyim var." "Benim için mi? Geri kalmış değilsin pek," diye düşünüyorum. "Bayan Rainer, sanırım size garip gelecek, ama sizi görmeye neden geldiğimi anlamadığınızı öğrendim." "Kesinlikle, ama garip olan, yanıltıcı bir düşüncem vardı. Bir centilmen gibi özür dilemek istemiştin sanki." "Buyurun, Bay Carmichael. Kız kardeşim burada." Kapı kapandı, Helen arkasını döndü. Carmichael içeride duruyordu. Elinde sombrero, Bo'ya bakarken yüzü sertti. Geçen sonbahardan bu yana birkaç ay içinde değişmişti, yaşlanmıştı. Genç, açık sözlü ve dikkatsiz kovboyluktan çıkıp gerçek bir adam olmuştu. Helen bunu çok iyi biliyordu. Çiftliğin tüm karmaşık işleri omuzlarına düştüğünde onun temel dayanağı olmuştu. "Wall, sanırım yanıldın," dedi soğukkanlılıkla. "Eğer sürüneceğimi sanıyordun, tıpkı diğer sevgililer gibi." Bo soldu, gözleri parladı. Ama ne kadar öfkeli ve acı içinde olduğunu Helen bile görebiliyordu. "Diğer sevgililer mi? Bence buradaki en büyük yanılsama, senin iltifat etme şeklin," diye yanıtladı Bo acı bir sesle. "Kendimi iltifat mı ediyorum? Hayır. Beni bilmiyorsun. Bugünlerde kendimden nefret ediyorum." "Şaşırtıcı değil. Ben de senden nefret ediyorum, tüm kalbimle." Bu cevap karşısında kovboy başını eğdi. Bo'nun kendini odadan çıkardığını görmedi.
Kapının kapandığını duydu, sonra yavaşça Helen'e döndü. Moralini yükselt, Las Vegas, dedi Helen, gülümseyerek. Bo huysuz. Bayan Nell, ben tam bir köpek gibiyim. Bana ne kadar kötü davranırsa, o kadar çok seviyorum onu, diye yanıtladı hüzünlü bir sesle. Helen'in bu kovboya duyduğu ilk içgüdüsel sevgiye şimdi hayranlık, saygı ve giderek güçlenen bir takdir de eklenmişti. Carmichael'ın yüzü ve elleri kış rüzgarlarından kızarmış ve çatlamıştı. Bilekliği, kemeri ve botlarının derisi parlak ama incelmişti. Ağır ağır nefes alırken üzerinden küçük toz izleri döküldü. Artık dans ya da eğlenceye hazır, çekici bir kovboy gibi görünmüyordu. Kavgaya da hazır değildi. O her şeyin ötesinde bir şeydi. Onu nasıl bu kadar incittin, diye sordu Helen. Bo çok sinirli. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Bayan Nell, bu aslında şaka bir şeydi, diye başladı Carmichael. Bo biliyor ki ona aşıktım. Evlenme teklif ettim ama evet ya da hayır demedi. Ve ne kadar kötü gelse de, asla ondan kaçmaz, kıyı. Birkaç tartışmamız oldu. İkisi kötü, bu sonuncusu en kötüsü. Bo bana bir kavgadan bahsetti, dedi Helen. İçtiğin için, o zaman. Kıyı. Soğuk bir nöbet geçirmişti ve ben şaka yapıyordum. Ama yine de yanlıştı, diye itiraz etti Helen. Ben o kadar emin değilim. Bak, eskiden sık sık sarhoş olurdum, buraya gelmeden önce. Ve sadece bir kez sarhoş oldum, Las Vegas'ta. Takım asla inanmasın. Bo'ya bir daha yapmayacağıma söz verdim ve sözümü tuttum. Bu senin için sorun değil. Ama söyle bana, neden şimdi bu kadar kızgın? Bo tüm çocukları oyalıyor, diye itiraf etti Carmichael, başını eğerek. Geçen hafta onu dansa götürdüm, belediye binasında. İlk defa benimle bir yere gelmişti. Gurur duyuyordum, kıyı. Ama o dans cehennemdi. Bo bir şeyler çevirdi ve ben. Söyle bana, ne yaptı, diye endişeyle sordu Helen. Ondan sorumluyum. Düzgün davranmasını sağlamalıyım. Ah, hanımefendi gibi davranmadığını söylemiyorum, diye yanıtladı Carmichael. O çocukların hepsi ona aptalca bağlıydı ve Bo bana sadık değildi. Sevgili oğlum, Bo seninle nişanlı mı? Tanrım, keşke öyle olsaydı, diye iç çekti. O zaman nasıl sana sadık olmadığını söyleyebilirsin? Makul ol. Şimdi, Bayan Nell, kimse aşık olup mantıklı davranamaz, diye yanıtladı kovboy. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama. Bo benimle ve diğer adamlarla, sanki şeytan rolünü oynadı. Yani flört etti mi? Sanırım. Las Vegas, korkarım haklısın, dedi Helen, giderek büyüyen bir endişeyle. Hadi, bana ne olduğunu anlat. Billsley için at süren Turner çocuğu, Bo'nun peşindeydi çok yakından, diye başladı Carmichael, sanki o anılar onu acıtıyormuş gibi. Turner'ı işe yaramaz biri sayarım. Yakışıklı, güçlü, iri bir kovboy ve kızları etkilemek için hesaplanmıştı. Bunu başardığını övünür ve sanırım haklı. O hep Bo'nun yanında takılıyordu. Benimle olan danslarımdan birini çaldı. Sadece 3 dans vardı. O gelip bunun kendisine ait olduğunu söyledi. Bo ise, çok masum, ah, ne tatlı biriydi o an. Neden, Bay Turner, gerçekten sizin mi, dedi. Sonra bana çok sevinçli bir şekilde, bizi affet, dostum Carmichael, dedi. Ben de orada bir lokod aptal gibi oturdum ve onları bıraktım. Ama ona kızmadım. Daha iyi bir dansçıydı, daha iyi vakit geçirmesini istedim. Asıl sorun başlangıçta değildi. Zamanı gelmeden kolunu onun etrafına doladığını gördüm. Ve Bo bundan uzaklaşırken hiçbir rekora kırmadı. Ben onu neredeyse öldürecektim. Sonra onu biraz sonra itti. Eve dönerken ona söylemek zorundaydım. Söyledim de. Ve benim duymak istediklerimi söyledi. Unut gitsin. Sonra, o zaman, Bayan Nell, onu yakaladım. Dışarıdaydı, verandanın yanında, parlak ay ışığında. Onu yakaladım, sarıldım ve öptüm. Onu bıraktığımda biraz cesur davrandığımı söyledim ama korktum da. Sonra, şimdi benimle evlenecek misin, dedim. Bir yutkunmayla bitirdi ve hüzünlü gözlerle Helen'e baktı. Ah, Bo ne yaptı, diye sordu Helen nefes nefese. Bana tokat attı, diye yanıtladı. Sonra, seni en çok seviyordum ama şimdi senden nefret ediyorum, dedi. Ve kapıyı yüzüme çarptı. Bence büyük bir hata yaptın, dedi Helen ciddi bir sesle. Öyle düşünseydim ondan özür dilemek isterdim. Ama sanırım öyle değil. Üstelik eskisinden daha iyi hissediyorum. Ben sadece bir kovboyum, onunla tanışana kadar pek iyi değildim. Ama sonra değişmeye karar verdim. Umutlarım var.
Kitaplar okuyorum ve biliyorsun, bu çiftlik işine nasıl baktığımı görüyorsun. İçmeyi bıraktım, paramı biriktirdim. Wall, o her şeyi biliyor. Bir zamanlar benimle gurur duyduğunu söyledi. Ama bu ona pek önemli görünmüyor. Eğer büyük sayılmıyorsa, hiç saymak istemiyorum. Bence Bo bana ne kadar deli davranırsa, şansım o kadar artıyor. Onu sevdiğimi biliyor, onun için öleceğimi biliyor. Değişmiş bir adamım. Ve biliyorsa da daha önce eline dokunmaya cesaret edemezdim. Şimdi ise Turner ile flört ettiğini de biliyor. O sadece bir çocuk, diye yanıtladı Helen. Tüm bu değişim, batı, vahşilik ve siz çocuklar onu çok önemsiyorsunuz. Bu onu çılgına çevirdi. Ama Bo bundan çıkacak. O iyi, sevgi dolu biri. Kalbi altın. Sanırım biliyorum ve inancım sarsılamaz, diye katıldı Carmichael basitçe. Ama burada kötü bir kan çıkacak. Batı, batıdır. Her türlü kız nadirdir. Bir Bo gibi biri. Lord, biz kovboylar onunla kıyaslanacak birini görmedik. Kötü kan çıkar ve bir kısmı dökülür. Amca Al onu cesaretlendiriyor, dedi Helen endişeyle. Bu onu gıdıklıyor, çocukların peşinde koştuğunu duymak. Ah, ona söylemez. Ama duyuyor. Ve ben, annesinin yerine onun yanında durmak zorunda kalan ben, ne yapabilirim ki? Bayan Nell, yanımda mısınız, diye sordu kovboy özlemle. Güçlü ve köklü bir şey vardı sesinde, kendisinin bile ötesine geçen bir his. Dün Helen bu soruyu duyunca tereddüt etmiş olabilirdi. Ama bugün Carmichael farklıydı. Kanıtlanmış bir sadakat, garip bir derinlik, sert bir samimiyet taşıyordu. Sanki kendi gelecekteki değerini öğrenmiş gibiydi. Evet, öyleyim, diye yanıtladı Helen içtenlikle. Ve elini uzattı. Wall, o zaman her şey yoluna girecek, dedi, elini sıkarak. Gülümsemesi minnettardı, ama içinde hiçbir zafer yoktu. Yüzündeki kızarıklık biraz geçmişti. Ve şimdi sana neden geldiğimi anlatayım. Sesini alçalttı. Al uyuyor mu, diye fısıldadı. Evet, diye yanıtladı Helen. Biraz önce uyudu. Sanırım kapısını kapatsam iyi olur. Helen, kovboyun odaya süzülüp kapıyı dikkatle kapatmasını izledi, sonra ona odaklanmış gözlerle döndü. Bakışlarında büyük olaylar sezdi. Aniden onun kendini kardeşi gibi hissettiğini anladı. Kıyı, sana tüm kötü haberi ben getiriyorum, dedi üzgünce. Helen nefesini tuttu. Gerçekten de çiftliğin yönetimini bozan birçok küçük felaket yaşanmıştı. Sığır, at, koyun kayıpları, çobanların Beasley'e kaçması, yük gemilerinin en çok ihtiyaç duyulan anlarda gelememesi, kovboylar arasındaki kavgalar ve uzun süredir yapılmış anlaşmaların bozulması. Amcan Al burada çok şeyi Jeff Mulvey'e bırakıyor, dedi Carmichael. Evet, kesinlikle. Amca Jeff'e tam güveniyor, diye yanıtladı Helen. Wall, sana söylemek zorundayım, Bayan Nell, dedi kovboy acı bir sesle. Mulvey göründüğü adam değil. Ah, ne demek istiyorsun? Amcan öldüğünde Mulvey Beasley'e gidecek ve ona bağlı kalacak tüm adamları da götürecek. Jeff bu kadar sadakatsiz olabilir mi, yıllarca amcamın ustabaşısı olduktan sonra? Ah, bunu nereden biliyorsun? Çok önceden tahmin etmiştim. Ama kesin değildi. Bayan Nell, son zamanlarda çok şey oluyor içeride, zavallı Al zayıfladıkça. Mulvey bana dostça davrandı ve ben de onu izledim ama içmedim. Arkadaşları da benimle samimi olmaya başladılar, giderek daha gevşek konuşur oldular. Bakın, buraya ilk geldiğimde benden çekiniyorlardı. Bugün ise her şey bana gün gibi netleşti. Bu Louis, benimle kalan, ama dışarı çıkıp Beasley'e gitmeye hazırlanan biri. Ochinclaws yakında ölürse, bu dile konuştum, öğrenmek istedim. Ama bu yalnızca Jeff ve diğerleriyle birlikte gidecekti. Ben de onunla ilgileneceğimi ve haber vereceğimi söyledim. Fikrimi değiştireceğimi sanıyor. Neden bu adamlar beni terk edecek, zavallı amca? Onun ölümü üzerine pazarlık yapıyorlar. Ama neden, söyle bana. Beasley üzerinde çalıştı, onları kazandı, diye yanıtladı Carmichael, karamsar bir sesle. Al öldükten sonra çiftlik sana geçecek. Beasley onu almak istiyor. O ve Al bir zamanlar arkadaştı. Şimdi Beasley buradaki çoğu insana anlaşmanın kötü tarafını aldığını inandırıyor. Yanında kağıtlar var, kıyı ve çoğu adamı o alacak. Bu yüzden seni oyalayıp mülkünü ele geçirecek. Hepsi bu, Bayan Nell. Ve bunun doğru olduğuna güvenebilirsiniz. Ben, sana inanıyorum. Ama böyle bir soyguna inanamıyorum, diye nefes aldı Helen. 2 kere 2 kadar basit. Burada tutunma yasası var. Beasley yere yerleşti.
Savaşacak adam yoksa, mülkünüzle ne yapabilirdiniz ki? Ama kesinlikle bazı adamlar benimle kalacaktır, değil mi? Sanırım. Ama yeterli değil. O zaman daha fazlasını işe alabilirim. Beam'ın çocukları ve Dale de bana yardım etmeye gelirdi. Dale gelirdi ve çok yardımcı olurdu. Keşke burada olsaydı, diye yanıtladı Carmichael ayık bir sesle. Ama ona ulaşmanın yolu yok. Kar altında kaldı May'a kadar. Amcaya söylemeye cesaret edemem, dedi Helen huzursuzlukla. Şok onu öldürebilir. Yaşlı adamların sadakatsizliğinden ona bahsetmek, zalimlik olurdu. Ah, düşündüğüm kadar kötü olamaz. Sanırım daha kötü olamazdı. Bayan Nell, buradan çıkmanın tek bir yolu var ve bu Batı'nın yolu. Nasıl, diye hevesle sordu Helen. Carmichael kendini dikleştirdi, ayağa kalktı ve ona baktı. Artık o ilk açık sözlü, samimi kovboydan tamamen kopuk görünüyordu. Yüzündeki kızarıklık tamamen gitmişti. Gözlerinden soğuk, emin ve garip bir şey bakıyordu dışarıya. Beasley'nin salona girdiğini görürsem, oraya inip onunla kavga ederim. Ve öldürürüm. Helen soğuk bir şokla dik oturdu. Carmichael, ciddi misin, diye bağırdı. Ciddiyim, kıyı. Tek yol bu, Bayan Nell. Ve sanırım alında isteyeceği buydu. Seninle benim aramda, bundan daha kolay olurdu. Bir buzağı iplemek gibi. Pindaki bu adamlar silahları iyi kullanmaz. Ben ise silahların bir anlam ifade ettiği yerden geliyorum. Sana hızlı ve ustaca ateş edebildiğimi söylediğimde, bu övünmek değil. Benim için endişelenmene gerek yok, Bayan Nell. Helen, onun şok olmuş duyarlılığının işaretlerini gösterdiğine inanıyordu. Hayatından korktuğunu sanmıyordu. Ama onu asıl rahatsız eden şey, onun adına kan döküleceği fikriydi. Beasley'i, sadece ihanet söylentileri yüzünden öldürür müsün, diye nefesini tutarak sordu Helen. Kıyı, zaten yapılması gerekecek, diye yanıtladı kovboy. Hayır, düşünmesi bile korkunç. Bu cinayet olurdu. Ben, nasıl bu kadar sakin konuşabildiğini anlayamıyorum. Sanırım sakin değilim. Çok sinirliyim, dedi Carmichael, yüzünde pervasız bir gülümsemeyle. Ah, ciddiysen, hayır diyorum. Sana yasaklıyorum. Mülkümün soyulacağına inanmıyorum. Wall, diyelim ki Beasley seni uyandırır ve kontrolü ele geçirir. O zaman ne söylerdin, diye sordu kovboy, yavaş ve soğukkanlı bir sesle. O zaman da şimdi söylediğimin aynısını söylerdim, diye yanıtladı. Carmichael başını düşünceli bir şekilde eğdi, kırmızı elleri sombrerosunu düzeltti. Kıyı, kızlar Batı'da çok uzun zamandır yok, diye mırıldandı, sanki onlar adına özür diliyordu. Ama bu da bir ülke. Batı olsun ya da olmasın, kavgaların kasıtlı olarak seçilmesine ve adamların vurulmasına izin vermem, tehdit etseler bile, dedi Helen kararlı bir sesle. Peki, Bayan Nell, kıyı, isteklerinize saygı duyuyorum, diye yanıtladı. Ama şunu söyleyeyim, eğer Beasley seni ve boyu evden kovarsa, Wall, kendi hesabımdan onu bulacağım. Helen sadece ona bakabildi, o kapıya doğru dönerken içi sıkışıp kaldı. Onun sadakatinden, boya olan aşkından ve bu yolda karşılaşacağı kaçınılmazlıktan ürperdi. Sanırım hepimizi biraz zahmetten kurtarabilirsin. Şimdi eğer sen, sadece sinirlen ve o yağlının peşine gitmeme izin ver. Grazer, Beasley'i mi kastediyorsun? Kıyı, o melez. Magdalena'da doğdu, orada insanlar ebeveynlerinden birinin pek iyi olmadığını söyler. Bu önemli değil. Yasa ve düzen ve insanlık düşünüyorum. Bu doğru olan. Wall, Bayan Nell, gerçekten sinirlenene kadar bekleyeceğim, ya da Beasley. Ama dostum, kızmayacağım, diye araya girdi Helen. Kendimi kontrol altında tutacağım. Bahse girerim tutamazsın, diye yanıtladı. Belki Bo'dan hiç nasibini almadığını sanıyorsun. Ama bahse girerim ki bir kez başlayınca çok sinirlenebilirsin, çok kötü olursun. O gözlere bakıyorum, Bayan Nell. O çinklos gözleri bunlar. Ne diyorsun? Gülümsüyordu ama her kelimesini ciddiyetle söylüyordu. Helen bir gerçeği hissetti ve korktu. Las Vegas, bahse girmem. Ama sen, her zaman bana önce geleceksin, eğer sorun çıkarsa. Söz veriyorum, diye ayık bir sesle yanıtladı ve dışarı çıktı. Helen titrediğini fark etti. İçinde bir kargaşa vardı. Carmichael onu korkutmuştu. Artık şüphesi yoktu. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıştı. Beasley'i birkaç kez yakından görmüştü. Bir keresinde onunla doğrudan karşılaşmak zorunda kalmıştı ve o zaman ona kişisel ilgi gösterdiğini anlamıştı.
Riggs ise her yerde görünür olmuştu, gölgesi gibi takılmıştı. O da Pin'in çevresindeki yerleşimlerde şüpheli bir ünle tanınıyordu. Cesur, görünür kötülüğü etkisini yaratmıştı. Tüm raporlara göre zamanını kumar oynayarak, içerek ve övünerek geçiriyordu. Artık Pin'daki niyetleri gizli değildi. Helen Rayner'a yönelmişti. 2 kez çiftlik evine kadar binmiş, bir keresinde Helen ile röportaj ayarlamıştı. Küçümsemesine ve kayıtsızlığına rağmen, bu adamlar Pin'daki hayatını etkiliyordu. Ve Beasley'nin yakında çok daha güçlü hareket edebileceği anlaşılmaya başlamıştı. Çiftliğin sorumluluğu ağır bir yük haline gelmişti. Auchincloss'un istediği şekilde yönetmek neredeyse imkansızdı. Yaşlı, sinirli, mantıksız ve sertti. Komşuların çoğu ona karşıydı ve bu durum doğal olarak Helen'e de yansıyordu. Helen, amcasının adaletsiz davrandığına dair en ufak bir kanıt bulamamıştı. Ama sert bir sürücüydü. Kurnaz ve ileri görüşlü yargısı tüm anlaşmalarını onun için avantajlı kılmıştı, ki bu gerçek dostluktan değil, hesaptan geliyordu. Son zamanlarda, Auchincloss zayıflayıp daha az baskın hale geldikçe, Helen birçok kararı kendi üzerine almıştı ve sonuçlar umut vericiydi. Ama batıda beklediği o harika mutluluk hala uzaktaydı. Paradise Park'ın anısı sadece bir rüya gibiydi, tatlı ama giderek daha belirsiz hale gelen, silik pişmanlıklarla dolu bir rüya. Bu bir teselliydi ama aynı zamanda büyük bir endişe kaynağıydı. Belki Helen Batı geleneklerini bu kadar hızlı benimsemeseydi, ona daha iyi yardımcı olurdu. Helen giderek daha çok kendi kaynaklarına kalmıştı, yalnızca Kovboy Carmichael gönüllü olarak yardımına koşuyordu. Bir saat boyunca Helen odada yalnız oturdu, pencereden dışarı baktı ve sert gerçekle yüzleşti. Daha önce hiç olmadığı kadar soğuk, ciddi ve keskin bir samimiyet hissediyordu içinde. Bu topluluktaki mülkünü tutmak ve hayatını dürüstlük, adalet ve hukuk ilkeleriyle sürdürmek için, bu ilkelerin çok ötesine geçen güçlerle mücadele etmek gerekebilirdi. Bugün şunu anlamıştı, bunu yapabilmek için savaşması gerekiyordu. Ve savaşmak için arkadaşları olmalıydı. Bu inanç, Carmichael'a karşı ısınmasını sağlamıştı. Onu tam olarak takdir etmediğini de kabul etmişti şimdi. Hizmetinde Mormon yoktu, çünkü Auchincloss'un onları işe almak için iyi bir sebebi vardı. Aslında hiç işe almazdı. Ama şimdi, nadir hale gelen o daha sakin anlarından birinde, Mormonların en iyi ve en ayık, en sadık işçiler olduğunu kabul etmişti. Onlara karşı tek itirazı bu mükemmellikleriydi. Helen, 4 Beam'ın kardeşi ve gelen akrabalarını ya da arkadaşlarını işe almaya karar verdi. Ve mümkünse bunu amcasına haber vermeden yapacaktı. Bu karar, Carmichael'ın Dale için duyduğu içten dileği ve ardından kendi hayatını düşünmeye götürdü onu. Yakında bahar gelecekti, çokça menzilli görevlerle birlikte. Dale o zaman Pin'a geleceğine söz vermişti. Ve Helen bunun tutulacağını biliyordu. Kalbi odak noktasına rağmen biraz daha hızlı atıyordu. Dale oradaydı, siyah yamaçlı, karla kaplı dağın üzerinde, dünyadan uzaklaşmış. Helen neredeyse ona imreniyordu. Ama bencildi bu düşünce ve Helen ona bunu göstermek istiyordu. Onun yardımına ihtiyacı vardı. Dale'in hayvanlarla olan fiziksel yeteneğini ve erkeklerle nasıl ilişki kurduğunu hayal ettiğinde. Beasley düşüncesi ona gerçekten güldürücü geldi. Dale orada olsaydı, onu mülkünden zorla çıkaracaktı. Beasley sadece kendi felaketini davet etmiş olurdu. Sonra Helen'in aklına hızlı bir soru geldi. Dale, Carmichael'ın bu duruma verdiği gibi bir yanıt mı verirdi? Bu soru onu rahatlatmıştı. Çünkü hemen tersini kendine ispat etmek istedi. Kovboy kanlı bir çözüm arayan biriydi. Avcı ise düşünceli, nazik, insancıl bir adamdı. Bu durum, onun nefret ettiği türden bir şeydi. Helen, onun kendisinden, amcasından ve kovboydan farklı olduğunu tüm ilişkilerinde gözlemlemişti. Ama aklında küçük bir şüphe vardı. Snake Anson'a yapılan sakin bir göndermeydi bu. Carmichael'ın ona verdiği o küçük ürpertiye benzer. Şüphe büyüdükçe, Dale'i kontrol edemeyeceği ihtimali de büyüdü. Ama bu düşünceyi kafasından atmaya çalıştı. Bunu düşünmek kafasını karıştırıyordu. Çünkü Carmichael için bu korkunç olurdu, Dale için ise felaket. Garip bir düşünceydi. Helen onu analiz etmedi. Ama en az bu kadar korkutucuydu. Dale'i hayal ettiğinde kanında hissettiği o kıpırtı. Meditasyonu, odaya giren Bo tarafından bölündü. Asi gözlü, çok yüce biriydi. "O kovboy gitti mi?" diye sordu. "Evet, epey zaman önce ayrıldı," diye yanıtladı Helen.
Gözlerinizi parlatıp parlatmadığını merak ediyordum. Renginiz bu kadar yanıyor. Nell, sen gerçekten güzelsin. Yüzüm yanıyor mu? Diye sordu Helen, hafifçe gülerek. Öyle olabilir. Ama Bo, kıskanmana gerek yok. Las Vegas benim için suçlanamaz. Kıskanıyorum. Ben mi? O vahşi gözlü, yumuşak sesli, iki yüzlü inek yumrukçusu. Sanırım hayır, Nell Rainer. Benim hakkımda ne dedi? Bo, çok şey söyledi, diye yanıtladı Helen düşünceli bir sesle. Sana şimdi söyleyeceğim, ama önce sormak istiyorum. Carmichael sana hiç bana nasıl yardım ettiğini anlattı mı? Hayır, onu gördüğümde, ki son zamanlarda pek sık olmadı. Biz savaşıyoruz. Nell, sana yardım etti mi? Helen hafif bir eğlenceyle gülümsedi. Samimi olacaktı, ama kovboya verdiği sözü tutmak için. Gerçek şu ki, düşündükçe Carmichael'a olan borçlarının farkına varıyordu giderek daha fazla. Bo, yarı kırık Mustang'lere binmek çok çılgındı. Kovboylarla takılmak, okumak, dikmek ve kız kardeşine ya da onun dertlerine zaman ayırmamak. Nell, diye patladı Bo, hayranlık ve acı içinde bir arada. Helen'e koştu ve ellerini tuttu. Ne diyorsun? Hepsi doğru, diye yanıtladı Helen, yumuşayarak. Bu tatlı kız kardeş, bir kez tahrik edilince direnmesi zordu. Ama Helen, sert ve ciddi tonunu tutması gerektiğini düşündü. Tabii ki doğru, diye bağırdı Bo. Ama bunun gerisindeki anlam ne? Nell, benden bir şeyler mi saklıyorsun? Sevgilim, dertlerimi anlatmak için hiç cesaret alamadım. Ama ben, amcanı bakımını üstlendim. Onunla oturdum. Tıpkı senin gibi, dedi Bo titreyen dudaklarla. Evet, ona iyi davrandın. Başka sorunumuz yok, değil mi Nell? Sen yok. Ama ben vardım, diye yanıtladı Helen, azarlayıcı bir sesle. Neden bana söylemedin, diye bağırdı Bo tutkuluyla. Neler bunlar? Şimdi söyle. Beni bencil, nefret dolu bir kedi gibi mi görüyorsun? Bo, beni endişelendirecek çok şey oldu. Ve en kötüsü henüz gelmedi, diye yanıtladı Helen. Sonra Bo'ya büyük bir çiftliği yönetmenin ne kadar karmaşık ve yorucu olduğunu anlattı. Sahibi hasta, sinirli ve hafızası giderek zayıflıyordu. Hem de çelik gibi sertti. Altın ve banknotlar yığınları vardı elinde. Ama yükümlülüklerini hatırlamak istemiyordu ya da hatırlayamıyordu. Komşu çiftçilerin haklı hakları vardı. Kovboylar ve koyun çobanları memnuniyetsizdi, kendi aralarında kavga ediyorlardı. Büyük sürüler, sığır ve koyunlar. Kışın beslenmesi gerekiyor, erzak çamurlu bir çölde sürekli taşınıyordu. Ve son olarak, düşman çiftçi, en iyi elleri yavaş yavaş kazanarak sahibi öldüğünde mülkü ele geçirmeye hazırlanıyordu. Sonra Helen, Carmichael'ın tavsiyesinin genişliğini ve derinliğini o gün nasıl tam anlamıyla kavradığını anlattı. Onun yardımı ve emeği, gerçek anlamda bir kardeşi gibi davranmıştı. Nasıl? Ama bu noktada Bo yüzünü Helen'in göğsüne gömdü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Artık duymak istemiyorum, dedi hıçkırıklar arasında. Duymalısın, diye yanıtladı Helen kaçınılmaz bir sesle. Onun yanımda nasıl durduğunu bilmeni istiyorum. Ama ondan nefret ediyorum. Bo, sanırım bu doğru değil. Evet, biliyorum. O zaman çok garip davranıyor ve konuşuyorsun. Nell Rainer, sen onu savunuyorsun, o şeytan mı? Evet, vicdanım öyle söylüyor, diye yanıtladı Helen ciddi bir sesle. Onu hak ettiği kadar takdir etmemiştim, şimdiye kadar. O gerçek bir adam, Bo. Her santimini, bunu aylarca gözlemleyerek gördüm. Onsuz hiçbir şeyi idare edemezdim. Bence iyi, erkek, büyük biri. Bahse girerim, o da seninle sevişti, diye yanıtladı Bo üzgün bir sesle. Aklını başına al, dedi Helen keskin bir şekilde. O benim için bir kardeş gibiydi. Ama Bo Rainer, eğer benimle sevişmiş olsaydı, belki daha çok takdir ederdim, sana çok daha iyi gelirdi. Bo yüzünü kaldırdı. Kısmen kızarmış, kısmen solgundu. Yanakları yaşlarla ıslak, mavi gözlerinde belirgin bir alev. O adam için aklım yerindeydi. Ama yine de ondan nefret ediyorum, dedi parlayan bir ruhla. Ve ondan nefret etmeye devam etmek istiyorum. Bu yüzden bana daha fazla anlatma. Bunun üzerine Helen, Carmichael'ın Beasley'i öldürmeyi nasıl teklif ettiğini, mülkünü kurtarmanın tek yolu olarak ve bunu nasıl reddettiğini ama yine de yapacağını tehdit ettiğini kısaca anlattı. Bo nefesini tutarak yere çöktü ve Helen'e sarıldı. Ah, Nell, şimdi onu her zamankinden çok daha fazla seviyorum, diye bağırdı, öfke ve umutsuzluk karışımı bir duyguyla.
Helen onu sıkıca sardı ve teselli etmeye çalıştı, eskisi gibi, sorunların bu kadar ağır olmadığı eski zamanlardaki gibi. Tabii ki onu seviyorsun, diye bitirdi. Bunu çok önceden tahmin etmiştim. Ve mutluyum bunun için. Ama sen inatçısın, aptallıkla inatçısın. Buna teslim olmak istemiyordun. Diğer çocuklarla vakit geçirmek istedin. Ah Bo, senden korkuyorum. Üzücü küçük bir flörtçü olma yolunda ilerliyorsun. Ben, çok da kötü değildim, ta ki omuz çıkana kadar. Neden, Nell, tam olarak davranıyordu, sanki bana sahip olan oydu. Ama değildi. Ve ona, ben, gerçekten o Turner adamıyla flört ettiğimi göstermek istedim. O zaman o, bana hakaret etti. Ah, ondan nefret ediyorum. Saçmalık, Bo. Onu severken birinden nefret edemezsin, diye itiraz etti Helen. Bunun hakkında çok şey biliyorsun, diye parladı Bo. Yapılabilir. Şuna bak. Sen hiçbir kovboyun ipe bir atı yakaladığını gördün mü? Evet, gördüm. Bir kovboyun ne kadar güçlü olduğunu, ellerinin ve kollarının ne kadar sert olduğunu, demir gibi, biliyor musun? Evet, bunu da biliyorum. Ve ne kadar vahşi? Evet. Peki, istediği her şeyi nasıl yapabileceğini? İtiraf etmeliyim ki kovboylar ani olabiliyor, diye yanıtladı Helen, gülümseyerek. Peki, Bayan Raynor, siz hiç sessizce dururken bir hanımefendi, hiçbir kovboy size korkunç bir saldırıda bulundu mu? Sizi öyle sıkıca tuttu ki hareket edemez, nefes alamaz, bağıramazsınız mı? Sizi tüm kemikleriniz çatlayana kadar öyle kuvvetle kucakladı mı? Ve sizi o kadar sert ve ateşli öptü mü ki hem onu öldürmek hem de ölmek istediniz mi? Helen, bu parlak gözlü ve çarpıcı kız kardeşten yavaşça geri çekilmişti. O olağanüstü sorunun sonu geldiğinde, cevap vermek imkansızdı. İşte, sana hiç böyle bir şey yapılmadığını görüyorum, diye devam etti Bo memnuniyetle. O yüzden benimle asla bu konuda konuşma. Hikayeyi duydum, dedi Helen, kısıtlayıcı bir sesle. Bir anda Bo daha dik oturdu, kendini savunmaya geçmiş gibi. Ah, yani duydun. Ve sanırım sen de onun tarafını alacaksın, bu ayı numarasında bile. Hayır, bence bu kaba ve cesurca bir davranıştı. Ama Bo, sanırım kasıtlı olarak kaba ya da cesur olmak istemedi. Bana itiraf ettiklerinden anlıyorum ki o, seni ya tamamen kaybedeceğine ya da tamamen kazanacağına karar vermişti. Görünüşe göre bu vahşi batıda kızlar aşkla oynayamıyor. Üzerinizde kan dökülürdü, demişti. Bunun ne anlama geldiğini anlamaya başlıyorum. O yaptığı şey için özür dilemeyecek. Ne kadar garip değil mi? Çünkü içgüdüleri onu bir beyefendi yapıyor. Nazik, şövalye gibi. Ama görünüşe göre sizi tanımanın tek yolu olarak gördüğü son çare buydu. Bence amacı sizi kabul etmeye zorlamaktı, ya da reddederseniz, kendinize saygınızı korumak için çalınan öpücükleri meşrulaştırmaktı. Turner'ı düşündüğünde ya da sizi tanımaya cesaret eden biri olabileceğini. Bo, Carmichael'ı sana net bir şekilde anlatmasam bile görüyorum onu. Kendinle dürüst olmalısın. O hareket seni kazandı mı, yoksa kaybetti mi? Yani, onu seviyor musun, sevmiyor musun? Bo yüzünü sakladı. Ah, Nell, ne kadar sevdiğimi görmemi sağladı. Ve bu beni çok, çok kızdırdı. Ondan nefret ettim. Ama şimdi, nefret tamamen yok oldu. Sonunda bahar geldi. Dere kıyısındaki eşekler ve yaşlı aygırlar ıslık çalarken, ağaçlar yeşil ve taze yapraklar çıkardı. Aloçinklos mezardaydı, tam bir ay olmuştu. Helen için bu süre çok daha uzun görünüyordu. O ay iş ve etkinliklerle doluydu. Giderek büyüyen ve umut dolu görevler hayatını doldurmaya başlamıştı. Amca unutulmamıştı, ama onu saran sayısız kısıtlamalar artık yoktu. Gelişim ve ilerlemenin önü açıktı. Billsley ise henüz hiçbir hak iddiasında bulunmamıştı. Helen her geçen gün özgüvenini topladı. Ve zamanla tüm o tehlikeli iddiaların büyük ölçüde abartılmış olduğuna inanmaya başladı. Bu dönemde işini ve onunla ilgili her şeyi sevmeye başlamıştı. Mülk büyüktü. Kaç dönüm olduğunu tam olarak bilmiyordu. Ama 2000'den fazlaydı. Güzel, köklü, geniş çiftlik. Son sırta bir kale gibi kurulmuştu. Ahırlar ve tarlalar, çayırlar ve ötesinde dalgalı yeşil sıralar, sayısız koyun, at, sığır. Bunların hepsi Helen'e sürekli taze bir merak ve giderek artan bir sevinç veriyordu. Yine de kendini tamamen bırakıp mutlu olmaktan korkuyordu. Her zaman içinde bir korku vardı. Çok erken unutamayacağı kadar derin ve güçlü. Mart ayının bu parlak ve taze sabahı Helen verandaya çıktı.
Güneşin sıcaklığında ve dağlardan inen serin, çam kokulu rüzgarda biraz keyif aldı. Her sabah dağa bakıp karın erimesini görmek istiyordu. Ama her seferinde aptalca bir şekilde fark etti ki, hiçbir şey erimemişti. Bunu kendine itiraf etmek istemiyordu. İçini çekti. Çöl yeşil ve tazeydi, menzilinin altında uzanıyordu. Uzakta koyu ve mor renkte belirsiz tepeler yükseliyordu. Hava seslerle doluydu. Kara tavukların şarkıları, koyunların meleme sesleri, ahırlardan gelen patlamalar ve hafif toynak şakırtıları avludan yükseliyordu. Bo ahırdan geliyordu. Helen onu izlemeyi çok severdi. Ama ateşli küçük Mustang'lerle bu oyun her seferinde endişe de getiriyordu. Bu sabah Bo özellikle Helen'i korkutmaya kararlı görünüyordu. Koridorda Carmichael belirdi, kollarını sallayarak. Helen ise Bo'nun ondan uzaklaşmak isteyeceğini tahmin etti. O günden beri, bir ay önce, Bo Carmichael'a olan sevgisini itiraf etmişti. Ve ne Helen ne de kovboy o konuyu açmıştı. İkili hala anlaşmazlık içindeydi. Ama bu Helen'i artık endişelendirmiyordu. Bo çok daha iyiye doğru değişmişti. Özellikle kendini Helen'e ve işe adamasıyla. Helen her şeyin sonunda yoluna gireceğini biliyordu. Bu yüzden bu iki genç ve ateşli kişinin arasında oldukça hassas bir denge kuruyordu. Bo, verandanın merdivenlerinde Mustang'ı dizginledi. Kendi dikişlediği buckskin binicilik kıyafetini giymişti. Yumuşak gri kumaştaki kırmızı boncuk işlemeler ona çok yakışıyordu. Kışın oldukça büyümüştü ve şimdi çok parlak ve güzel görünüyordu. Bir çocuktu hala, ama son derece sağlıklı, güçlü ve çevik. Kırmızı lekeler yanakları parlatıyor, gözleri o tehlikeli alevi taşıyordu. "Nell, beni o kovboya mı verdin?" diye sordu. "Seni ele vereceğim," diye haykırdı Helen, boş bir sesle. "Evet, biliyor musun, sana bir süre önce söylemiştim, onunla çılgınca aşık olduğumu. Beni ele verdin mi, ihbar ettin mi?" Öfkeli olabilirdi ama kafası kesinlikle karışmamıştı. "Neden, Bo? Nasıl yapabildin?" "Hayır, yapmadım," diye yanıtladı Helen. "Ona hiç ipucu vermedin mi?" "Hiçbir ipucu bile vermem. Buna söz veriyorum." "Neden? Ne oldu?" "Beni hasta ediyor." Bo, Carmichael yaklaşmaya başlayınca daha fazla konuşamadı. "Devam ediyorum, Bayan Nell," dedi kovboy uzunca bir sesle. "Bayan Bo Peep Rainer'a anlatıyordum ki." "Bana öyle deme," diye araya girdi Bo, sesinde ateş var. "Vol, ona diyordum ki bu kadar uzun yolculuklar yapmaması gerekiyor. Dürüst ol, Bayan Nell, bu güvenli değil ve sen benim patronum değilsin," diye yanıtladı Bo. "Gerçekten kardeşim, ona katılıyorum. Bana itaat etmeyeceksin. Sanırım birinin senin patronun olması gerekiyor," diye devam etti Carmichael. "Kıyı, benim işim değil. Kingdom Come'a gidebilirsin ya da Apache'slerin arasına düşebilirsin, ya da başka her yere, umurumda olmaz. Ama ben Bayan Nell için çalışıyorum ve o patron. Eğer o gidecek gezintileri istemezse, gitmezsin. Bunu bilmeni istiyorum." Helen için Bo'nun kovboya bakışını izlemek büyük bir zevkti. "Bay Carmichael, beni bilmekten nasıl alıkoyacağınızı sorabilir miyim? Nereye gittiğim hoşuma gidiyorsa, Vol, eğer bu şekilde devam edersen, seni attan uzak tutarım. Seni iple bağlamam gerekirse bağlarım. Aman tanrım, yaparım." Kuru mizahı gitmişti ve söylediklerini ciddiyetle kastettiği açıktı. "Vol," diye çok yumuşak, tatlı ama zehirli bir sesle uzattı, "eğer bana, yeniden, bir kez daha dokunursan." Bunun üzerine kızardı ve eliyle hızlı, tutkulu bir hareket yaptı. Hem sıcaklık hem de utanç içeriyordu o hareket. "Sen ve ben asla anlaşamayacağız," dedi, acı dolu bir onurla. "Bir ay önce aniden değiştiğini gördüm. Ama sanki benim gibi. Sana hiçbir şey demiyorum. Kendi hesabım var. Kız kardeşin adına konuşuyorum. Onun için. Ve kendi adına. Ah, sana hiç söylemedim ve ona da söylemedim. Ama Riggs'in çöl gezintilerinde 2 kez peşinden gizlice geldiğini gördüm. Vol, şimdi söylüyorum. Bu istihbarat boyu hiç sarsmadı. Ama Helen şaşırmış ve endişelenmişti. Riggs, ah, Bo, ben de onu etrafta dolaşırken gördüm. Ciddi bir şey değil diyorsun ama, dikkatli olmalısın. Eğer onu tekrar yakalarsam, diye devam etti Carmichael sert bir sesle, peşine düşeceğim. Ona serin, kararlı ve keskin bir bakış attı, sonra başını eğdi ve korallara doğru yürüyüp gözden kayboldu. Helen, kız kardeşinin kovboyu izleme şeklinden pek bir şey anlayamıyordu. Bir ay önce, aniden değiştiğimde, diye düşündü Bo. Acaba ne demek istedi bununla?
Nell, değiştim mi? Seninle onun hakkında konuştuğumun hemen ardından. Gerçekten değiştin, Bo, diye yanıtladı Helen. Ama bu değişim daha iyiye doğruydu. Sadece o göremedi bunu. Ne kadar gururlu ve hassas. Önce tahmin edilemezdin. Bo, senin uzak durman onu flörtünden çok daha fazla incitti. O bunu kayıtsızlık sanıyor. Belki bu onun için iyi olur, diye ilan etti Bo. Boynuma düşmemi mi bekliyor? O kadar kalın kafalı. Neden? Loku olan o, ben değilim. Sana sormak istiyorum. Bo, onda nasıl bir değişim gördün, diye sordu Helen içtenlikle. Daha büyüdü, daha endişeli. Ya kalbi senin için kırılıyor, ya da hepimiz için gelecek beladan korkuyor. Her ikisi de olabilir. Seni nasıl izlediğini gör. Bo, yaptığın her şeyi biliyor. Nereye gittiğini. Riggs meselesi beni çok rahatsız etti. Eğer Riggs beni takip ederse ve o 400'lü numaralarından birini denerse, elleri çok dolu, dedi Bo karamsar bir sesle. Hem de kovboysuz. Ama keşke Riggs bir şeyler yapsaydı. O zaman bakalım Las Vegas'tan Tom Carmichael ne yapar? O zaman görürüz. Bo son kelimeleri tutkuyla ve kıskançlıkla söyledi. Sonra onu enerjik Mustang'ına uzanarak kaldırdı. Nell, benim için korkma, dedi. Kendime bakabilirim. Helen onun uzaklaşmasını izledi. Bo'nun söylediklerinde bir gerçek payı olduğunu neredeyse kabul etmeye hazırdı. Sonra Helen işine döndü. Günlük rutin görevler ve çiftlik yaşamının sürekli yeni, karmaşık koşullarını tanımak için içten bir çaba. Her gün yeni sorunlar getiriyordu. Gözlemlediği her şeyi not aldı. Ve bunların hepsinin, birkaç haftalık deneyimin ardından, son derece değerli bir alışkanlık haline geldiğini gördü. Bu sabahki turunda belirli bir gelişme bekliyordu. Roy Beeman ve iki kardeşi dün gelmişti. Ama Jeff Mulvey'nin 6 iş arkadaşıyla birlikte, tek kelime etmeden ve maaşlarını bile almadan ayrıldığını da öğrendi. Carmichael bunu önceden tahmin etmişti. Helen yarı şüpheciyle karşılamıştı bu haberi. Ama gerçeklerle yüzleşmek, tuhaf bir şekilde rahatlattı onu. Kendini daha kötü şeylere hazırlamıştı. Ana ahırın kapısında, devasa soyulmuş kütüklerle çevrili alanda, elinde lasso ile Roy Beeman'la karşılaştı. Aynı uzun, zayıf, topallayan figür, çok iyi hatırlıyordu onu. Onu görmek açıklanamaz bir heyecan verdi Helen'e, o unutulmaz gece yolculuğunun parlayan bir anısı gibiydi. Roy, atların sorumluluğunu alacaktı çiftlikte, birkaç yüzbaş. Sıralar ve dağlardaki kayıpları ya da markasız tayları saymıyorum. Roy sombrerosunu çıkardı ve onu selamladı. Bu Mormon için kadınlara gösterilen bir nezaketti, onun adına iyi şeyler söylüyordu. Helen, keşke daha fazla böyle çalışanı olsaydı diye düşündü. Las Vegas'ın dediği gibi bu bir şaka, dedi pişmanlıkla. Mulvey ve arkadaşları bu sabah gitti. Üzgünüm, Bayan Helen. Sanırım hepsi ben geldiğim için. Haberi duydum, diye yanıtladı Helen. Üzülme, Roy. Ben de değilim. Kime güvenebileceğimi bilmek istiyorum. Las Vegas artık gerçek bir mücadeleye giriyoruz diyor. Roy, ne düşünüyorsun? Sanırım öyle. Yine de, Las Vegas artık karanlık tarafla çok uğraşıyor. Biz çocuklar için şimdiye kadar onun her savaşı yeterliydi. Ama Bayan Helen, eğer Billsley anlaşmayı zorla uygulatmaya çalışırsa, ciddi bir sorun olacak. Bunu daha önce gördüm. 4 ya da 5 yıl önce Billsley bazı çiftçileri topraklarından çıkardı ve kimse haklı hak iddiasının olup olmadığını bile bilmiyordu. Billsley'nin mülküm üzerinde hiçbir hak iddiası yok. Amcam ölüm döşeğinde bunu ciddi şekilde yemin etti. Ve o yıllara ait kağıtlarda ya da makalelerde Billsley'i içeren hiçbir şey bulamıyorum. Aslında Billsley hiçbir zaman amcamın ortağı olmadı. Gerçekte amcam Billsley'i fakir ve evsiz bir çocukken yanına almıştı. Yaşlı babam da öyle söylüyor, diye yanıtladı Roy. Ama doğru olan her zaman galip gelmiyor bu bölgelerde. Roy, batıya geldiğimden beri tanıdığım en dürüst adamsın. Bana ne olacağını düşündüğünü söyle. Beeman gururlanmış göründü ama cevap vermekte tereddüt etti. Helen bu açık hava adamlarının çekingenliğini uzun zamandır biliyordu. Sanırım Milt Dale'in, neden ve sonuç, dediği şeyi kastediyorsunuz, diye yanıtladı Roy düşünceli bir sesle. Evet, Billsley beni çiftliğimden zorla çıkarmaya çalışırsa ne olacak? Roy başını kaldırdı ve bakışları buluştu. Helen o tek, sessiz bakışı hatırladı, yüzündeki dikkat. Wall, Dale ve John zamanında gelirse Billsley'i durdurabiliriz. Yani arkadaşlarım, adamlarım Billsley ile yüzleşecek, taleplerini reddedecek ve gerekirse onu geri püskürtecek.
Evet, diye yanıtladı Roy. Ama diyelim ki hepiniz burada değilsiniz. Bilsley uygun bir zaman seçecek kadar akıllıdır. Beni uzaklaştırıp kontrolü ele geçirirse, ne olur? O zaman mesele yalnızca Dale'in ya da Carmichael'ın, ya da benim Bilsley'e ne kadar çabuk ulaşacağına kalır. Roy, tam da bundan korkuyordum. Carmichael, Bilsley ile kavga etmeme izin istedi. Tıpkı çiftliği için benim için savaşmasını istediği gibi. Şok olmuştum. Ve şimdi Dale diyorsun. Ve sen. Helen huzursuzluğundan boğazı düğümlendi. Bayan Helen, başka ne bekleyebilirdiniz? Las Vegas, Bayan Boy'a aşık. Bana bunu söyledi. Ve Dale size aşık. Neden? Rüzgarın bir çam ağacından aşağı esmesini durduramaz gibisiniz, o da hazır olduğunda. Şimdi, benim için biraz farklı. Ben Mormonum ve evliyim. Ama Dale'in yıllardır arkadaşıyım. Ve size ve Bayan Boy'a güçlü bir bağlılık hissediyorum. Bu yüzden bence ilk önce Bilsley'i durdurmayı denemelirim. Helen bir ifade bulmaya çalıştı ama bu engel oldu. Roy'un basit sözleri, Dale'in sevgisini duyurarak onu tamamen farklı bir boyuta taşımıştı. Kendini ne kadar kötü hissettiğini unutmuştu. Roy'un yüzüne bakamıyordu. Bayan Helen, üzülmeyin, dedi nazikçe. Siz suçlu değilsiniz. Batı'ya gelmeniz Beasley'nin kaderini hiç değiştirmedi. Sadece biraz erken gelmesi gerekti. Babam yaşlı ve konuştuğunda sanki tarihten söz ediyor. Olaylara bakıyor. Wall, bu olayların doğasına göre. Beasley en parlak döneminin öncesinde vefat edecek. Onun ırkından olanlar Batı'da yaşlı olamaz. Bu yüzden kötü hissetmenize ya da endişelenmenize gerek yok. Arkadaşlarınız var. Helen müphem bir şekilde teşekkür etti ve ahır kulübelerini tamamen unuttu. Derin bir sarsıntıyla, gözleri bulanmış ve kontrol edemediği bir hisle eve döndü. Roy Beeman bir şeyi paramparça etmişti. Basit ve doğal görünüyordu bu söylenenlerde, ama yine de önemli ve sarsıcıydı. Dale'in onu sevdiğini duymak. Dale'in en iyi arkadaşının bunu açıkça ve samimiyetle söylemesi tuhaf, tatlı ve korkutucuydu. Ama bu gerçek miydi? Kendi bilinci bunu çoktan kabul etmişti. Yine de bu, bir adamın ağzından açıkça duyulmaktan çok farklıydı. Artık bu yalnızca sevgili bir hayal değil, yalnızca ona ait gibi görünen bir sır da değildi. Göğsünün derinliklerinde sakladığı o sırrın üzerinde nasıl yaşamıştı? Gözlerindeki loşluğu bir şey yaktı, dağlara baktı ve gözü netleşti. Teleskopik gibi keskinleşti bakışları. Muhteşem dağlar yükseliyordu. Siyah lekeler ve ilerleme çizgileri yamaçlarda beliriyordu. Birkaç gün önce her şeyin beyaz olduğu yerlerdi. Kar hızla eriyordu. Dale yakında Pina inmek için serbest kalacaktı. Ve işte Helen'in dua ettiği ama korktuğu bir olaydı. Çünkü hiç korkmamıştı böyle. Öğle yemeği zili Helen'i hoş ama dağınık bir hayalden kopardı. Saatler uçup gitmişti. Bu sabah, en azından tembelliği bahane edebilirdi. Bo yemek odasında yoktu. Kendi odasında da değildi. Pencereden ya da kapıdan da görünmüyordu. Bu yokluk daha önce de olmuştu ama özellikle rahatsız edici değildi. Yine de bu sefer endişe büyüdü. Sinirleri gerginliğin habercisiydi. Duygularında aşırı bir yük vardı. Ya da havada garip bir baskı. Akşam yemeğini yalnız yedi. Endişesi geçmedi. Üstelik ona hizmet eden yaşlı Meksikalı Maria'nın yüzündeki ifadeli korku her şeyi daha da ağırlaştırdı. Akşam yemeğinden sonra Roy ve Carmichael'ı bilgilendirdi. Daha iyi binerlerse boyu arasınlar diye. Sonra Helen kararlı bir şekilde kitaplarına döndü. Ta ki sahadan hızlı bir toynak şakırtısı onu yerinden fırlatana kadar. Hızla verandaya koştu. Roy içeri doğru geliyordu. "Onu buldun mu?" diye sordu Helen aceleyle. "Kuzey sıradağında iz yoktu," diye yanıtladı Roy, attan inerek dizginini bıraktı. "Geri döndüm ve ahırdan çıkan izleri takip etmeye hazırlandım. Ama Las Vegas'ın geldiğini gördüm, sombrerosunu sallıyordu. Güneyden geliyordu. İşte burada." Carmichael koridorda göründü. Helen'in büyük siyah Ranger'ına binmişti, toz kaldırarak geldi. "Wall, onu gördüm, sedir ağaçlarının kenarında," dedi Roy rahatlayarak. Carmichael yaklaştı. "Bayan Nell, geliyor," dedi kovboy, zarif tek bir hareketle aşağı kayarak. Sonra şiddetli bir hareketle sombrerosunu verandaya vurdu ve iki kolunu kaldırdı. "Bir isim var ki," çıktı. "Ah, ne?" diye bağırdı Helen. "Şimdi, Las Vegas, mantıklı konuş," diye çıkıştı Roy. Bayan Helen bugün zaten gergin. "Ne oldu?" "Sanırım bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyorum," diye yanıtladı Carmichael uzun bir nefes alarak. "Arkadaşlar, sanırım yaşlanıyorum.
Çünkü kendimi çok tuhaf hissettim, ta ki boyu görene kadar. Vadinin karşısındaki sırttan aşağı iniyordu. Biraz hızlı biniyorum. Ama hemen burada olacak, durmazsa köyde. Vol, şimdi geliyor, duyuyorum, dedi Roy. Bana sorsan derim ki çok hızlı sürüyordu. Helen hafif, hızlı ve ritmik toynak seslerini duydu ve dışarı çıktı. Pina inen yolun kıvrımında Bo'nun Mustang'ını gördü. Beyaz köpükler içindeydi, tam bir koşuya girmiş geliyordu. Las Vegas, Apache mı görüyor musun, diye sordu Roy, sorgulayan bir sesle. Kovboy cevap vermedi. Verandadan çıkıp doğrudan Mustang'ın önüne geçti. Bo dizginleri sertçe çekiyordu, yavaşlıyordu ama kontrol edilemiyordu. Eve vardığında Bo'nun onu tüm gücüyle çektiği açıkça görülüyordu. Ama bu onu durdurmaya yetmemişti. Carmichael dizgine atıldı ve tutunarak onu durduğu yere kadar sürükledi. Bo'yu yakından görünce Helen şaşkın bir çığlık attı. Bo'nun yüzü bembeyazdı. Sombrerosu gitmişti, saçları çözülmüştü. Yüzünde ve binicilik kıyafetinde kan ve kir vardı. Kıyafeti yırtılmış ve çamurluydu. Görünüşe göre ağır bir düşüş yaşamıştı. Roy hayranlıkla bakıyordu ona. Ama Carmichael hiç bakmadı. Atı inceliyor gibiydi. Peki, biri yardım etsin, diye bağırdı Bo ısrarla. Sesi zayıftı ama ruhu değil. Roy ona yardım etmek için fırladı. Yere düştüğünde gerçekten sarsılmıştı. Ah, Bo, düştün, diye bağırdı Helen endişeyle ve Roy'a koştu yardım etmek için. Onu verandadan yukarı ve kapıya taşıdılar. Helen döndü. Carmichael hala yıpranmış Mustang'ı inceliyordu. Ona söyle, içeri girsin, diye fısıldadı. Hey, Las Vegas, diye seslendi Roy. Buraya gel, olur mu? Bo oturma odasına götürülüp bir sandalyeye oturtulduğunda Carmichael içeri girdi. Yüzü bir çalışma gibiydi. Yavaşça Bo'ya doğru yürüdü. Kızım, sen, yaralanmadın mı, diye sordu boğuk bir sesle. Sakat ya da ölü olmamasının senin suçun olmadığını biliyorsun, diye yanıtladı Bo. Güney Sıra Dağı'nın benim için en güvenli yol olduğunu söyledin. Ve orada, oldu. Biraz nefes nefeseydi, göğsü inip kalkıyordu. Eldiveni gitmişti. Çıplak bilekliği, morarmış ve kanlıydı. Titreyen eliyle tutuyordu. Sevgilim, çok mu yaralandın, diye sordu Helen aceleyle ve nazikçe. Fazla bir şey yok. Bir şey döküldü, diye yanıtladı Bo. Ama kızgınım, kaynar gibiyim. Yaralanmasını küçümsüyor gibiydi ama ruh halini hiç küçümsemiyordu. Helen'in şimdiye kadar o hızlı gözlerde gördüğü her alevden daha yoğundu bu. Gerçekten parlıyordu. O an Bo sadece güzeldi. Roy açıkça hayranlık duyuyordu. Ama Carmichael onun cazibesinin ötesini görüyordu. Ve yavaş yavaş soluyordu. Güney Sıra Dağı'nı sürdüm, söylendiği gibi, diye başladı Bo, derin bir nefes alarak ve duygularını kontrol etmeye çalışarak. Genellikle sen de öyle gidersin, Nell. Ve bahse girerim ki bugün sen gitmiş olsaydın, şu an burada olmazdın. Yaklaşık 3 mil ötede, sedir ağacı yamacına tırmandım. Her zaman yüksek bir yerde durup bakınırım. Kalktığımda, doğudaki kırık kayaların arasından 2 süvari çıktı. Eve giden yolun üzerine doğru sürdüler. Bunu sevmedim. Güneye döndüm. Yaklaşık 1 mil ötede, başka bir atlı gördüm. Tam önümden yavaşça geliyordu. Onu daha da az sevdim. Kaza olabilirdi. Ama görünüşlerine bakılırsa bu binicilerin bir niyeti vardı. Yapabileceğim tek şey Güneydoğu'ya dönüp hızla sürmekti. Tabii ki sürdüm. Ama daha önce hiç gitmediğim zorlu bir araziye girdim. Yavaş ilerliyordum. Sonunda sedir ağaçlarına ulaştım ve orada o garip binicilerin önünden geçip Pine üzerinden eve döneceğimi düşündüm. Yanıldım. Burada duraksadı, belki nefes almak için, hızlı konuşmuştu. Ya da belki sözlerinin dinleyiciler üzerindeki etkisini fark etmek için. Roy hareketsiz oturmuş, çelik gibi keskin gözlerle, ağzı hafifçe açık dinliyordu. Carmichael pencereden Bo'nun başının üzerinden dışarı bakıyordu. Ama anlatının geri kalanını zaten bilir gibiydi. Helen kendi bakışlarının olağan dışı şekilde genişlediğini hissediyordu. Sadece Bo Reiner için bile başlı başına ilham kaynağı olurdu bu. Tabii ki yanıldım, diye devam etti Bo. Kısa süre sonra arkamdan bir at sesi duydum. Döndüm baktım. Üzerime büyük, körfez renkli bir at geliyor. Ama koşuyordu. Sedir ağaçlarını sanki yok sayarak geçiyordu. Neredeyse aklımı kaybettim korkudan. Ama Mustang'ımı dövdüm ve onu geçtim. Sonra bir yarış başladı. Zorlu bir süreç, yoğun sedir ağaçları, yıkamalar ve vadiler. Atı koşturmak zorundaydım.
Hem kendimi korumak, hem eğer tutmak, hem de yolumu seçmek. Oh, ama muhteşemdi. Eğlence için yarışmak bir şeydir. Hayat için yarışmak bambaşka bir şeydir. Kalbim ağzımdaydı, boğuluyordum. Bağıramazdım. Donmuş gibi üşüdüm, bazen başım döndü, kördüm bazen, sonra midem bulandı, nefesim kesildi. Ama yaşadığım o çılgın heyecan. Birkaç mil boyunca kendi adımı korudum. Sedir ağaçlarının kenarına kadar. Orada büyük at bana yaklaştı. Daha da yaklaştı, belki 100 metre, onu açıkça duyabiliyordum. Sonra düştüm. Mustang'ım tökezledi, beni başının çok ötesine fırlattı. Hafif çarptım ama çok kaydım, işte bu beni iyice yaktı. Dizim ham olmuş olmalı. Ayağa kalktığımda büyük at hızla durdu, üzerime çakıl saçtı. Ve binici bir şeyler bağırdı. Sence o kim? Helen biliyordu ama söylemedi. Carmichael biliyordu kesinlikle, ama sessiz kaldı. Roy gülümsüyordu sanki bu anlatı ona o kadar da korkunç gelmiyormuş gibi. Wall, burada olman, güvende ve sağ olman, kim olduğu pek de fark etmez aslında, dedi. Riggs, Harv Riggs, diye bağırdı Bo. Onu tanıdığım anda korkum yerini öfkeye bıraktı. Ve öyle sinirli oldum ki her yerim ateş gibi yandı. Ne dediğini bilmiyorum ama çılgın bir şeydi, ve tabii ki çok fazlaydı. Gerçekten binebiliyorsun, dedi. Neden beni kovalamaya cesaret ettiğini sordum. Sana mesajı götürmem gerektiğini söyledi. İşte mesaj buydu, kız kardeşine söyle. Billsley onu götürüp çiftliğe alacak. Eğer benimle evlenirse anlaşmasını engellerim. Evlenmezse Billsley ile gireceğim. Sonra eve acele etmemi ve Nell'den başka kimseye tek kelime etmememi söyledi. İşte buradayım ve oldukça nefes nefesimde. Helen'den Roy'a, Roy'dan Las Vegas'a baktı. Carmichael gülümsüyordu ve bu hikayeden pek etkilenmeyen, sakin görünüşüyle o gülümseme çok şey anlatıyordu. Wall, vay canına, diye boşaldı Roy duygulu bir sesle. Helen güldü. Gerçekten, o adamın aklının nasıl işlediği benim için çok uzak. Mülkümü kurtarmak için onunla evleneyim mi? Hayatımı kurtarmak için onunla evlenmem. Carmichael aniden sessizliğini bozdu. Bo, diğer adamları gördün mü? Evet, buna da geliyordum, diye yanıtladı. Onları geri gördüm, sedir ağaçlarının arasında. Üçü birlikteydi, ya da en azından 3 süvari vardı. Ağaçların arkasında duruyorlardı. Sonra eve dönerken düşünmeye başladım. Öfkeme rağmen bazı izlenimler yakalamıştım. Riggs şaşırdı kalktığımda. Bahse girerim ki benim gibi olacağımı beklemiyordu. Benim NELL olduğumu sandı. Bu buckskin kıyafetiyle daha büyük görünüyorum. Şapkamı kaybetmiş ve devrilmiştim. Onu Nell sandı. Bir şey daha hatırlıyorum. Bir işaret yaptı, diğer erkeklere geri çekilmeleri için sanki. Riggs'in diğer adamlarla birlikte Nell'i durdurup onunla kaçma planı olduğuna eminim. Kesinlikle. Bo, sen çok hızlı, çılgın fikirlere atlıyorsun, diye itiraz etti Helen, kendi güvenine inanmaya çalışıyordu. Ama içten içe titriyordu. Bayan Helen, bu çılgın bir fikir değil, dedi Roy ciddiyetle. Sanırım kız kardeşiniz oldukça isabetli bir tahmin yürüttü. Las Vegas, bu yolu bilmiyor musun? Carmichael'ın cevabı odadan çıkmak oldu. Onu geri çağır, diye endişeyle bağırdı Helen. Dur oğlum, diye seslendi Roy keskin bir sesle. Helen, Roy ile aynı anda kapıya ulaştı. Kovboy kendi sombrerosunu aldı, başına geçirdi, kemerine sinirli bir şekilde dokundu, silah kınından sıçradı ve sonra dev bir adımla Ranger'ın üzerine bindi. Carmichael, kal, diye bağırdı Helen. Kovboy siyahı mahmuzladı, taşlar demir toynakların altında çınladı. Bo, onu geri çağır, lütfen, diye ısrarlı bir sesle seslendi Helen. Yapmayacağım, diye ilan etti Bo Reiner. Yüzü şimdi daha beyaz parlıyordu, gözleri ateşli bir çakmak gibiydi. Bu, sevgi dolu, nazik kalpli bir kız kardeşten gelen cevaptı. Batı'nın çağrısına verilen cevap buydu. Faydasız, dedi Roy sessizce. Ve sanırım onu takip etmem daha iyi. O da dışarı çıktı, atına bindi ve hızla uzaklaştı. Meğer Bo, düşündüğünden çok daha fazla morarmış, çizilmiş ve sarsılmıştı. Bir dizi oldukça kötü kesilmişti. Bu bile kısa süre içinde tekrar binmesini engelleyecekti. Helen bu konuda biraz yetenekliydi. Bo'nun üzerindeki bu çeşitli yaraları tedavi etti. Yıkamak ve sarmak oldukça zaman aldı. Uzun süre boyunca ve akşam yemeğinde de Bo'nun heyecanı dinmedi. Yüzündeki beyazlık kaldı, gözlerinde alevler parlıyordu. Helen onu yatmasını emretti ve yalvardı.
Bo ise ayağa kalkamıyordu ve elleri titriyordu. Yatağa mı? Önemli bir şey değil, dedi. Riggs'e ne yaptığını bilmek istiyorum. İşte bu olasılık Helen'i korkunç bir heyecana sürüklüyordu. Eğer Carmichael Riggs'i öldürdüyse, Helen'e göre inşa etmeye başladığı her şey çökürdü. Buna inanmak istemiyordu. Ama belirsizlik işkence gibiydi. Sevgili Bo, diye başladı Helen, istiyor musun? Carmichael'ın Riggs'i öldürmesini mi istiyorsun? Hayır, bilmiyorum, ama yaptıysa umurumda değil, diye yanıtladı Bo sertçe. Sence, yapabilir mi? Nell, eğer o kovboy gerçekten beni seviyorsa, bu sabah kalkıp aklımı okumuştur, diye ilan etti Bo. Ve ne yapacağını düşündüğümü biliyordu. Peki bu, nedir, diye tereddütle sordu Helen. Riggs'i köyde, kalabalık bir yerde yakalamak istiyorum. Riggs'in korkak, 400'lü biri olduğunun herkesin önünde gösterilmesini istiyorum. Hakaret, tokat, tekme ve pindan kovulmasını istiyorum. Tutkulu sözleri hala odada yankılanırken verandadan ayak sesleri geldi. Helen kapıya koştu, mandeli kaldırdı ve tam o anda bir tıklama sesi duydu. Roy'un yüzü karanlıktan göründü. Bembeyazdı. Gözleri parlıyordu. Ve gülümsemesi Helen'i gereksiz soru sormaktan alıkoydu. Bu akşam nasılsın, diye uzattı, içeri girerken. Şöminede ateş yanıyor, masada lamba ışığı parlıyordu. Bo büyük koltuğa yaslanmış, beyaz yüzüyle ve heyecanla oturuyordu. Ne yaptı, diye sordu, tüm olağanüstü gücüyle. Wall, şimdi, bana önce nasıl olduğunu söylemez misin? Roy, tamamen takıldım. Yatakta olmam gerekiyordu ama Las Vegas'ın ne yaptığını duyana kadar uyuyamam. Ve sarhoş değil. Wall, bu konuda seni rahatlatabilirim, diye yanıtladı Roy. Hiç içmedi. Roy hikayeyi anlatmaya başlamadan önce bir süre bekledi, sanki kelimeleri seçiyor, tadını çıkarmak için yavaşlıyordu. Sert ve kasıtlı sessizliği, yüzündeki emek ve dayanıklılık ruhu, bir an için tatlı bir zevk ifadesiyle yumuşadı. Yanmakta olan kütükleri çizmesiyle dürtükledi. Helen, botlarını değiştirdiğini ve artık mahmur takmadığını fark etti. Demek pinde olanların ardından odasına uğramıştı. O nerede, diye sordu Bo. Kim, Riggs mi? Wall, bilmiyorum. Ama sanırım bir yerlerde ormanda kendini yalıyor. Riggs değil. Ona göre nerede olduğunu söyle bana. Shore, Las Vegas'ı kastediyorsun. Onu kulübede bıraktım. Yatmaya hazırlanıyordu, zaten erken yatacak haldeydi. Tamamen yorgundu. Onu tanımazdın. Ama mutluydu. Ve son söylediği sözler, sanırım bana değil kendisine fısıldadı, biraz beyefendi rolüm var. Ama artık bana Tom demesi yeterli. Bo ellerini çırptı, bir eli bandajlı olmasına rağmen. Ona Tom mu diyecekmiş? Gülmeliyim, diye sevinçle ilan etti. Çabuk, ne oldu? Las Vegas'ı tutmak çok zor, diye devam etti Roy, rahatsız olmadan. Roy, bana ne yaptığını söyle. Tom'un ne yaptığını söyle, yoksa bağırırım, diye bağırdı Bo. Bayan Helen, hiç bu kız gibi birini gördünüz mü, diye Roy, Helen'e dönerek sordu. Hayır, Roy, görmedim, diye onayladı Helen. Ama lütfen bize anlat. Roy gülümsedi ve ellerini ovuşturdu, derin bir zevkle. Neredeyse şeytani bir şey vardı o anlatma hazırlığında. Riggs'e ne olduysa, Roy Beeman için fazlasıyla az değildi. Helen, amcasının gerçek bir batının gerçek, vahşi ve hesaplı gözler önünde işlediği şeylerden en çok nefret ettiğini söylediğini hatırladı. Roy, uzun ince bedenini taş şömine mantolusuna yasladı ve kızlara döndü. Las Vegas'ın ardından yola çıktığımda onu yolun çok aşağısında gördüm, diye başladı hızlıca. Ve Pina başka bir yönden inen bir adam daha gördüm. Riggs'di bu, ama o an bilmiyordum. Las Vegas mağazanın yanında duruyordu. Bazı erkeklerle konuşuyordu. Herkes Turner'ın salonuna gidiyordu. Raylara bağlı bir düzine at gördüm. Las Vegas'ta ilerledi. Ben de Turner'a indim ve grupla içeri girdim. Las Vegas o adamlara ne söylemişse, onu ele vermemişler. Kısa süre sonra daha fazla adam geldi Turner'a. Toplamda neredeyse 20 kişi oldu. Jeff Mulvey arkadaşlarıyla birlikteydi. Biraz bedava içiyorlardı. Mulvey'nin beni izleme biçimini sevmedim. Sonra dışarı çıkıp dükkana geçtim ama Las Vegas'ı arıyordum. Ortada yoktu. Ama Riggs'i yukarı çıkarken gördüm. Turner's, Riggs'in takıldığı ve övündüğü yerdir. Güçlü, derin ve düşünceli görünüyordu. Yavaşça attan inmiş, ama göze çarpmadan. Orada alışılmadık sayıda at var dedim kendi kendime. Sonra Turner'ın evine süzüldüm. Las Vegas ise bir dakika sonra neredeyse koşarak geldi.
Ve doğruca kapıdan çıktı. Roy bir an durdu, güç toplamak için ya da kelimelerini seçmek için. Turner'ın kapısına yaklaşmadan önce, ki pek uzak değildi. Las Vegas'ın bağırdığını duydum. Daha önce duydun mu onu? Wall, gördüğüm en çılgın inek kovboyunun çığlığıydı bu. Kapıyı açar açmaz hızlıca içeri girdim. Büyük salonun tam ortasında, kalabalık duvara doğru itilmiş ve barın arkasına sığınmış. Riggs ve Las Vegas baş başaydı. Riggs ölüden daha beyazdı. Las Vegas'ın ona ne bağırdığını duymadım, ne söylediğini bilmiyorum. Ama Riggs biliyordu ve çete de biliyordu. Birdenbire oradaki her adam, Las Vegas'ın karşısında Riggs'in hep övündüğü şeyi gördü. Gerçeğini. Her adamın başına böyle bir an gelir. "Bana ne dedin?" diye sordu Riggs, çenesi titreyerek. "Seni henüz çağırmadım," diye yanıtladı Las Vegas. "Sadece sevindim." "Ne istiyorsun?" "Kızımı korkuttun." "Ne? O da kim?" diye bağırarak etrafa bakındı Riggs. Ama elini kıpırdatmadı. Las Vegas'ın duruşunda sert bir şey vardı. İki kolunu yarı açmıştı. Sanki atlamak için hazırlanıyordu. Ama değildi. Las Vegas'ın bunu böyle yaptığını hiç görmemiştim. Ama sonra anladım. "Biliyorsun. Ve onu ve kız kardeşini tehdit ettin. Silahına git," dedi Las Vegas, alçak ve keskin bir sesle. Bu söz kalabalığı dondurdu ve kimse kıpırdamadı. Riggs o an yeşile döndü. Neredeyse ona acıyacaktım. Titremeye başladı. Öyle ki silahını tutamaz hale gelebilirdi. "Hayır, bir dakika, bir hata var. Hiç gurur görmedim, ben." "Sus ve çekil," diye bağırdı Las Vegas. Sesi tavana kadar çıktı. Riggs bir kurşun yemiş gibi çöktü. Bir saniye sonra Riggs ateşine layık olmadığını ve çekemeyeceğini herkes görmüştü. Evet, hayatından korkuyordu. Kendisinin iddia ettiği o adam değildi. Orada arkadaşları mıydı bilmiyorum. Ama batıda iyi adam kötü adam herkes. Riggs'in türüne tahammülü yoktu. Ve o taş gibi sessizlik, hav hav kahkahalarıyla yarıldı. Kıyı, Riggs'i izlemek Las Vegas'ı izlemek kadar acınasıydı. Kollarını indirdiğinde silahlı bir saldırı olmayacağını anladım. Sonra Las Vegas'ın yüzü kızardı. Bir eliyle Riggs'e tokat attı, sonra öbür eliyle. Ve küfür etmeye başladı. Las Vegas Carmichael'ın böyle bir dili kullanabileceğini hiç bilmiyordum. Buradaki en kötü isimlerden biriydi. Ve daha önce hiç duymadıklarım da vardı. Zaman zaman bir şeyler anlıyordum. Gizli saklısı olmayan, ya da, dört yüzlü kokarca, gibi şeyler. Ama çoğu en ham isimlerdi. Ve Las Vegas bunları patlatıp durdu ta ki ağzının köpürdüğü, daha da boğuk ve hamlayan bir hale gelene kadar. Küfür ederken nefesi kesildiğinde Riggs'e yumruk vurdu. Onu salona çıktı attı, yere serdi, tekmeledi, ta ki onu yola koyup şehirden kovana kadar. Ve bütün hav çetesi arkasından gülerek izledi. 2 gün boyunca Bo yatağa kapanmıştı. Ciddi acılar çekiyor ve ateşliydi, bu sırada mantıksız şeyler söylüyordu. Bu sayıklamaların bir kısmı Helen'e büyük bir eğlence sundu. Çünkü Tom Carmichael'ı adeta 7. göğe taşıyordu. 3. gün Bo daha iyiydi. Yatakta kalmayı reddedip topallayarak oturma odasına geçti. Zamanını pencereden ahırlara bakarak ve Helen'i sorularla bunaltarak geçirdi. Sıradan görünmeye çalışıyordu. Ama Helen her şeyi görüyordu ve içi sevinçle doluydu. En çok istediği şey, Carmichael'ın Bo'ya karşı bir anda daha az ilgili görünmesiydi. İşte bu, genç hanımefendinin ihtiyacı olan muameleydi. Ve şimdi büyük fırsat gelmişti. Helen kovboya bir ipucu vermek için neredeyse cazip hissetti. Ama ne o gün ne de ertesi gün Carmichael evi ziyaret etti. Helen onu turlarında 2 kez gördü. Meşguldü, her zamanki gibi. Ve sanki özel bir şey olmamış gibi selamladı geçti. Roy 2 kez aradı. Onu tanıdıkça daha çok seviyordu Helen. Bu son ziyaretinde Bo'ya takılmaya başladı. Carmichael'ın başka bir kızı dansa götüreceğini ima etti. Bo'nun yüzündeki kibirli şaşkınlık görülmeye değerdi. Genç erkeklerin aklının bu kadar basit çalışabileceğine inanmak zordu. Roy açıkça hem derin hem de nazik biriydi. Kuru ve sıradan küçük bir şey söyledi. Karın hala Mart'ın sonlarında erimediğine dair. Ama bu sözler ve ona eşlik eden bakış. Helen'in yanağını kızarttı. Roy ayrıldıktan sonra Bo Helen'e döndü, "O adamı canlandır. Tam içimden geçeni görüyor. Sevgilim, son zamanlarda oldukça şeffafsın," diye mırıldandı Helen. "Konuşman kolay. Sana da baktı zaten," diye karşılık verdi Bo. "O sadece senin karın erimesini görmeyi bekliyor. Aman Allah'ım, umarım o kadar kötü değilimdir."
Tabii ki karın erimesini istiyorum ve bahar gelecek, çiçekler. Ha ha ha, diye alay etti Bo. Nell Rainer, gözlerimde yeşil bir şey görüyor musun? Bahar geliyor. Evet, bir şair baharda genç bir adamın aklının hafifçe aşk düşüncelerine yöneldiğini söylerdi. Ama o şair aslında genç bir kadını kastediyor. Helen pencereden beyaz yıldızlara baktı. Nell, onu gördün mü, yaralandığımdan beri, diye devam etti Bo, çaba harcayan bir sesle. O mu? Kim? Ah, kimi kastettiğimi biliyorsun. Yani Tom, diye yanıtladı ve son kelime bir patlama gibi geldi. Tom, kim o? Ah, Las Vegas'ı kastediyorsun. Evet, gördüm. Peki, benim hakkımda sordu mu? Sanırım nasıl olduğunu sordu. Öyle bir şey. Nell, sana hiç güvenemiyorum. Bunun ardından sessizlik. Bir süre okuyarak, bir süre hayal kurarak, ateşe bakarak, sonra Helen'e iyi geceler diyerek topallayıp odadan çıktı. Ertesi gün oldukça sessizdi. Nadir yaşadığı moral bozuk büyülerden birine girmiş gibiydi Bo. Akşam erken saatlerde, lambalar yakılmıştı ve Helen ile oturma odasına katılmıştı. Tanıdık bir adım sesi duyuldu verandanın gevşek tahalarında. Helen Carmichael'ı içeri almak için kapıya gitti. Temiz tıraşlıydı. Koyu renkli takım elbise giymişti. Binicilik kıyafetiyle belirgin bir tezat. Yaka deliğinde bir çiçek. Yine de tüm bu zarafete rağmen, her zamankinden daha soğuk, rahat ve dikkatsiz görünüyordu. Gerçek bir kovboy gibiydi. İyi geceler, Bayan Helen, dedi içeri girerken. İyi akşamlar, Bayan Bo. Nasılsınız? Helen hoş bir gülümsemeyle karşıladı onu. İyi akşamlar, Tom, dedi Bo, çekincins. İlk kez Tom demişti. Kendisi konuşurken çarpıcı derecede güzel ve baştan çıkarıcı görünüyordu. Ama bu selamı, onu en yumuşak, en umut verici yerinden vurmak için hesaplanmış bir meydan okumayla kullanıp kullanmadığını fark etseydi, büyük ihtimalle vazgeçerdi. Kovboy ise bu selamı, sanki onu 1000 kez duymuş gibi aldı. Hiç duymamış gibi. Helen, bir rol oynuyorsa kesinlikle zekice bir oyuncu olduğuna karar verdi. Biraz şaşırmıştı ama görünüşünü beğendi. Rahat tavrını, ona ait olan ama bilinçsiz bir gurur duygusunu. Belki Bo'ya yönelik tekliflerinde çok ileri gitmişti, belki fazla. Nasıl hissediyorsun, diye sordu. Bugün daha iyiyim, diye yanıtladı Bo, gözleri yere bakarak. Ama hala sıkıntılıyım. Sanırım o bronş seni alt etti. Bayan Helen, dizindeki kesik hiç şaka değilmiş diyordu. Şimdi, bir adamın dizi kötü bir yerdir, sürmek zorundaysa çok acıdır. Ah, yakında iyileşirim. Sam nasıl? Umarım sakatlamamıştır. Sam, o kadar serttir ki düştüğünü bile bilmedi. Tom, sana teşekkür etmek istiyorum. Riggs'e hak ettiğini verdiğin için. Bunu samimiyetle söyledi, etkileyici bir sesle. Ve bu sefer ne sinsilik ne de keskin bir etki vardı. Hep aşık genç erkeklere kullandığı gibi bir şey değildi bu. Ah, duydun bunu, diye yanıtladı Carmichael, eliyle hafifçe sallayarak. Pek bir şey değildi. Yapılması gerekiyordu. Roy'un gitmesinden korktum gerçi. Kötü bir işmiş. Diğer çocuklar da aynısını yapardı. Ben de hepsini kolluyorum artık. Bayan Helen'in ustabaşı olarak çalışıyorum. Helen tarif edilemez bir şekilde gıdıklandı içinden. Konuşmasının Bo üzerindeki etkisi muhteşemdi. Onu silahsızlandırmıştı. İncelikle, bir diplomatın zarafetiyle görevden ve kendi şampiyonluğundan uzaklaşmıştı, görünüşe göre Bo için hem şaşırtıcı hem de utanç verici olan buydu. Bir süre sessizce oturdu Bo. Helen konuşmayı doğal bir şekilde sürdürmeye çalıştı. Bo'nun uzun süre kelime bulamayacağı düşünülemezdi ve o harika ruhunun bir kıvılcımıyla, büyük ihtimalle durumu bir anda çevireceğiydi. Ama şu an için oldukça basit ve yürekten gelen bir şey sarsıyordu onu. Şaşırmış, incinmiş, özlemli görünüyordu ve sonunda tatlı ama meydan okuyucu bir ses çıkardı. Ama Riggs'e benim senin kızın olduğunu söyledin. İşte Bo bataryasını ortaya çıkarmıştı. Ve Helen, Carmichael'ın buna, eşlik eden yumuşak, kemer gibi bakışlarla nasıl direneceğini hayal bile edemiyordu. Helen henüz kovboyu Bo kadar tanımıyordu. Söylemek zorundaydım. Çetenin önünde onu güçlü göstermek gerekiyordu. Sanırım bunun çok fazla bir varsayım olduğunu düşünüyorum ve özür dilerim. Bo ona baktı, sonra hafifçe nefes alarak çöktü. Sadece merhaba demek ve sizi görmek için içeri koştum, dedi Carmichael. Dansa gidiyorum. Flo, şehir dışında yaşıyor. O tarafa doğru gitmek zaten daha iyi olur.
İyi geceler, Bayan Bo, umarım Sam'e yakında binersin. İyi geceler, Bayan Helen. Bo, çok samimi ve kısa bu konuşmaya uyandı, fazlasıyla hazırlıksız yakalanmıştı. Carmichael dışarı çıktı, Helen veda ederek kapıyı kapattı. Kapı kapanır kapanmaz Bo'nun yüzü değişti. Flo Stubbs'tan bahsediyordu. O çirkin, şaşı gözlü, küçük şişman. Bo, diye hayret etti Helen. Genç hanımefendi güzel değil, kabul ediyorum. Ama çok nazik ve hoş. Onu seviyorum. Nell Rainer, erkekler işe yaramaz. Kovboylar ise en kötüsü, diye ilan etti Bo öfkeyle. Tom'u sahipken neden takdir etmedin, diye sordu Helen. Bo öfkeliydi. Ama şimdi bir geçmişte kalmıştı. Aniden ve şaşırtıcı bir şekilde değerli bulduğu o fethi çoktan kaybetmişti. Helen'in bakışlarından kaçan, solgun, dengesiz ve mutsuz bir kızdı ve odadan çıktı. Ertesi gün Bo hiçbir şekilde ulaşılamaz oldu. Helen onu karanlığa bürünmüş ruh hallerinde izledi, acıdan somurtkunluğa, oradan özleme ve nihayetinde onu ayakta tutan gururuna. Helen'in boş saatlerinde, öğleden sonra, o ve Bo oturma odasındayken, avluda at sesleri ve verandada ayak sesleri duyuldu. Yüksek bir tıklama sesiyle kapıyı açtı ve Beasley'i görünce şaşırdı. Avluda birkaç atlı daha vardı. Helen'in kalbi çöktü. Bu ziyaret önceden haberlenmişti, gerçek bir ziyaretti. İyi günler, Bayan Rainer, dedi Beasley, sombrerosunu çıkararak. Küçük bir iş anlaşması için aradım. Beni görecek misiniz? Helen hızlıca düşündü. Belki onu görüp o kaçınılmaz görüşmeyi bitirmek daha iyiydi. Girin, dedi ve o içeri girince kapıyı kapattı. Benim kız kardeşim, Bay Beasley. Nasılsınız, hanımefendi, dedi çiftçi, gösterişli ve yüksek sesle. Bo, tanıtımı soğuk bir selam ile onayladı. Yakından bakıldığında Beasley hem güçlü bir kişilik hem de oldukça ağır bir adam gibiydi. Belki 35 yaşında, iri yapılı, kahverengi tenli ve siyah gözlüydü, kanında Meksikalı kanı taşıdığı söylenirdi. Kurnaz, kendinden emin ve bencil görünüyordu. Helen onu daha önce hiç duymamış olsaydı bile, ona güvenmezdi. Daha önce arardım, ama Meksikalı yaşlı Jose'yi bekliyordum, dedi Beasley, ve geniş eldivenli ellerini dizine koyarak oturdu. O amcanla arkadaştı ve benim için ifade verebilir. Magdalena'dan geldi, şimdi iddiamı doğrulayabilirim. Bayan Rainer, bu çiftlik benim olmalıydı ve olacak da. Aloçimklos beni bu oyundan kaçırdığında çiftlik bu kadar büyük değildi ve çok iyi stokluydu. Bunu geçiyorum. Belgelerim var, tanık olarak yaşlı Joe'da. Ve hesaplıyorum, ya bana $80.000 verirsiniz, ya da çiftliği ben devralırım. Beasley, sıradan, gerçekçi bir tonla konuştu. Samimiymiş gibi görünüyordu. Ve tavrı açık ama tamamen doğaldı. Bay Beasley, iddianız benim için yeni değil, diye sessizce yanıtladı Helen. Duydum. Ve amcamı sorguladım. Ölüm döşeğinde yemin etti ki size tek $1 bile borçlu değildi. Aksine, asıl borç sizin ona. Belgelerimde de sizin hak iddia ettiğiniz hiçbir şey yok. Bunu ciddiye almayacağım. Bayan Rainer, alın sözünü benimkine karşı tercih etmenizi suçlayamam, dedi Beasley. Tutumunuz doğal. Ama burada yabancısınız, bu bölgelerdeki hisse senedi anlaşmalarını bilmiyorsunuz. Ölüler hakkında kötü konuşmak haksızlık olur. Ama gerçek şu ki Aloçimklos kariyerine koyun ve markasız sığır çalarak başladı. Tanıdığım her çiftçi böyle başladı. Benimkileri de aldı. Ve hiçbirimiz bunu hırsızlık saymıyorduk. Helen bu ifadeye yalnızca şaşkınlık ve şüpheli bakabildi. Konuşma her yerde ucuzdur. Batıda da pek bir şey değildir, diye devam etti Beasley. Ben konuşmakla değil, davayı ispat etmekle ilgileniyorum. Belgelerle, tanıklıkla, sizden çok daha fazlasını kanıtlayabilirim. İşte benim durumum. Yapacağım anlaşma şu, evlenelim, kötü bir anlaşma yapmam. Adamın doğrudan varsayımı, bir kadının tavrının hiçbir nitelik gerektirmediğini düşünen bu cahil kibir, şoke ediciydi. Ama Helen o kadar iyi hazırlanmıştı ki tiksintisini gizledi. Teşekkür ederim, Bay Beasley, ama teklifinizi kabul edemem, diye yanıtladı. Düşünmeye vakit ayırmaz mısınız, diye sordu, geniş eldivenli elini açarak. Kesinlikle hayır. Beasley ayağa kalktı. Hiçbir hayal kırıklığı ya da üzüntü göstermedi. Ama yüzündeki cesur nezaketten bir şeyler gitti ve bu küçük değişim, onu tek değerli kılan özelliğini de elinden aldı. Bu, ya 80.000 ödeyeceksiniz, ya da mülkünüzü kaybedeceğiniz anlamına geliyor, dedi.
Bay Bilsley, size borçlu olsam bile, böylesine büyük bir miktarı nasıl biriktirirdim? Borçlu değilim. Ve mülkümden kesinlikle ayrılmayacağım. Siz beni uzaklaştıramazsınız. Neden yapamıyorum, diye sordu, alçak ve karanlık bir bakışla. Çünkü iddian dürüst değil. Ve bunu kanıtlayabilirim, dedi Helen, zorla. Bunu kime kanıtlayacaksınız? Benim dürüst olmadığımı söylüyorsunuz. Adamlarıma, senin adamlarına, Pine halkına, herkese. Bana inanmayacak kimse yok. Meraklı, rahatsız, sinirli bir ifade belirdi yüzünde. Ama yine de ona hayrandı. O neşeli görünüşüne, savaşma iradesine. Peki bunu nasıl kanıtlayacaksınız, diye hırladı. Bay Bilsley, geçen sonbaharda Snake Anson ile tanıştığınızı hatırlıyor musunuz? Ormanda bir araya gelip beni kaçırması için onu tuttunuz, diye sordu Helen, hızlı ve çınlayan sözlerle. Beasley'nin koyu zeytin teni, kirli beyaza döndü. Ne, ya, diye boğuk bir sesle sordu. Hatırladığını görüyorum. Milkdale o kulübenin çatı katında gizlenmişti. Anson ile tanıştığın yerde. Sizi duyan oydu. Her kelimeyi duydu. Beasley kolunu aniden ve şiddetle salladı, eldivenini yere fırlattı. Eğilip kapıp koparken tısladı. Sonra kapıya doğru yürüdü, hızla açtı ve arkasından çarptı. Öfkeden kısık sesi, toynak seslerinin sürtünme ve şakırtısından önce geldi. O gün akşam yemeğinden kısa bir süre sonra, Helen yeni soğukkanlılığını toparlıyorken. Carmichael açık kapıda göründü. Bo orada değildi. Alacakaranlıkta Helen, kovboyun solgun ve kasvetli olduğunu gördü. Karamsar. Ah, ne oldu, diye bağırdı Helen. Roy vuruldu. Turner'ın salonunda çıktı. Ölmedi. Onu Dulcas'ın yanına götürdük. Ve bana söylememi söyledi. Atlattığını söyle dedi. Ateş edildi, diye tekrarladı Helen, yavaş ve inanamadan. Derin bir iç karmaşanın ve soğuk bir donuşun farkındaydı tüm bedeninde. Evet, diye yanıtladı Carmichael sertçe. Ve ne derse desin, sanırım atlatamaz. Aman tanrım, ne korkunç, diye patladı Helen. O çok iyiydi, öyle bir adamdı. Ne yazık, ah, bu benim yüzümden oldu. Anlat bana, ne oldu? Kim vurdu onu? Wall, bilmiyorum. Ve bu beni çıldırtıyor. Orada değildim o sırada. Ve bana söylemeyecek. Neden söylemiyor? Onu da bilmiyorum. İlk başta kendisi intikam almak istiyordu diye düşündüm. Ama sonra anladım ki, şu anda başka birini tehlikeye atmak istemiyor. Arkadaşlara ihtiyacın olacak demiş gibi. Roy'dan anlayabildiğim tek şey bu. Sonra Helen, Beasley'nin öğleden sonra yaptığı ziyareti ve olan her şeyi aceleyle anlattı. Wall, alçak yağlı oğlu, diye boşaldı Carmichael, gerçek bir şaşkınlıkla. Seninle evlenmek istedi. Kesinlikle. Söylemeliyim ki oldukça ani bir teklifti. Carmichael, söylemek istedikleri dişlerinin arkasında sıkışmış gibi duraksadı. Sonunda patlayıcı bir nefes verdi. Bayan Nell, kemiklerimde hissediyorum. O büyük boğayı ben damgalamalıydım. Ah, Roy'u vurmuş olmalı. Buradan öfkeyle ayrıldı. Bence Roy'dan ikna edebilirsin. Gerçek şu ki, öğrenebildiğim tek şey. Roy, salona yalnız girmiş. Beasley oradaydı ve Riggs, diye kesti Helen. Riggs, tekrar gelmiş. Ama yolumdan çekilse iyi olur. Ve Jeff Mulvey arkadaşlarıyla birlikte. Turner bana bir tartışma duyduğunu söyledi, sonra bir atış. Çete dağılmış, Roy yerde kalmış. Biraz sonra vardım. Roy hala orada yatıyordu. Kimse yardım etmiyordu. Kimse görmemiş. Turner'e bunu hiç unutmayacağım. Yardım aldım ve Roy'u Dulcas'ın yanına götürdüm. İyi görünüyordu. Ama aynı zamanda çok parlak ve konuşkan davranıyordu. Bu kötü bir işaret. Mermi akciğerine isabet etmiş, kıyına. Ve durmadan kan görene kadar. Turner'ın kovarca olabilir. Ve Roy boğuk konuşmaya başlarsa sanırım ben. Tom, neden hep birini öldürmeyi düşünüyorsun, diye sordu Helen öfkeyle. Çünkü burada birinin öldürülmesi gerekiyor. Bu yüzden, diye sertçe yanıtladı. Yine de, Bo ve beni arkadaşsız bırakmalı mısın, diye sordu Helen azarlayıcı bir sesle. Bunun üzerine Carmichael duraksadı ve o somurtkan ölümcüllüğünün bir kısmı geçti. Ah, Bayan Nell, sadece kızgınım. Bana biraz sabırla yaklaşırsan, belki ikna edersin. Ama başka çıkış yolu göremiyorum. Hadi umut edelim ve dua edelim, dedi Helen içtenle. Roy'u ikna edebileceğinden bahsettin, kimin vurduğunu anlamak için. Ne zaman görebilirim onu? Yarın sanırım. Seni oraya götüreceğim. Boyu da al, artık bundan sonra güvenli oynamalıyız. Ne dersin?
Hal ve benim burada, çiftlik evinde uyumamıza, gerçekten daha güvende hissederdim, diye yanıtladı. Odalar var, lütfen gelin. Peki, şimdi Hal'i almaya gidiyorum. Keşke seni bu kadar solgun ve korkmuş bırakmasaydım. Ertesi sabah saat 10 gibi Carmichael, Helen ve Bo'yu Pin'a götürdü. Takımı Dulcas'ın kulübesinin önünde bağladı. Şeftali ve elma ağaçları pembe ve beyaz çiçekler arasında kaynaşıyordu. Arıların uykulu uğultusu kokulu havayı dolduruyordu. Zengin, koyu yeşil yonca küçük meyve bahçesi düzlüğünü kaplıyordu. Bir odun ateşi tembel mavi bir duman sütunu gönderiyordu. Kuşlar tatlı tatlı şakıyordu. Helen, tüm bu huzurun içinde belki ölümcül yaralı bir adamın yattığına inanmakta zorlanıyordu. Carmichael ise ciddi ve çekingendi, en ağır korkuları uyandıracak kadar. Dulces küçük verandada belirdi. Gri, bükülmüş, yıpranmış ama neşeli. Helen'in iyi tanıdığı yaşlı kadın. "Toprak, sizi gördüğüme çok sevindim, Bayan Helen," dedi. "Ve henüz tanışmadığım küçük kızı da getirdiniz." "Günaydın, Bayan Kes, Roy nasıl?" diye sordu Helen, endişeli kırışık yüzü tarayarak. "Roy mu? Şimdi korkmuş gibi görünmüyorsun." "Roy, en erken koşmaya hazır, halde, bıraksam binip gider. Geldiğinizi biliyordu. Ve beni tıraş olması için bir ayna tutmaya zorladı. Bir adamın nasıl vücudundan kurşun deliği geçirilir? Mormonları öldüremezsiniz. Asla. Onları küçük bir oturma odasına götürdü. Pencere kenarındaki kanepe üzerinde Roy Beeman yatıyordu. Uyanık ve gülümsüyordu ama yorgundu. Kısmen bir battaniye ile örtülmüştü. Gri gömleği boyundan açıktı ve bandajlar görünüyordu. "Günaydın kızlar," diye uzattı. "İyi davranıyorsunuz, aşağıya iniyorum." Helen onun yanına oturdu, samimiyetle eğilerek selamladı onu. Gözlerinde hafif bir acı gördü, hareketsizliği dikkatini çekti. Ama kötü görünmüyordu. Bo solgundu, yuvarlak gözlüydü ve konuşmak için huzursuz gibiydi. Carmichael kanepenin yanına sandalyeler çekti. "Wall, bu güzel sabahta nasılsın?" diye sordu Roy, gözleri kovboydan uzak tutarak. Bir adamın gülümsemesini benden bekler misin, hem de evli birinden," diye yanıtladı Carmichael. "Sure, Bo ile hala barışamadın," diye karşılık verdi Roy. Bo pembe kızardı, kovboyun yüzü de biraz kasvetini kaybetti. "Eğer o barışmadıysa, sanırım bu benim saçmalığım değil," dedi. "Las Vegas, iple ve atta harika birisin, ve silahta da sanırım. Ama kızlar söz konusu olunca, hiç değilsin. Ben Mormon değilim, aman tanrım. Gel, Makes, dışarı çıkalım, konuşabilsinler." "Arkadaşlar, Roy'un ateşi var ve olmaması gerekiyor. Çok fazla konuşuyor," dedi yaşlı kadın. Sonra o ve Carmichael mutfağa geçip kapıyı kapattı. Roy, Helen'e keskin gözleriyle baktı. Her zamankinden daha nazik ve delici bir bakış. "Kardeşim John buradaydı. Siz geldiğinizde o yeni çıkmıştı. Eve gidip ailesine o kadar da ağır yaralanmadığımı söyleyecek, sonra doğrudan dağlara çıkacak." Helen'in gözleri, dudaklarının söylemek istemediği şeyi sordu. "Dale'in peşine gidiyor. Ben gönderdim onu. Hepimizin o lanet avcıyı bir şekilde görmesi gerektiğini düşündüm." Roy bakışlarını hızlıca Bo'ya çevirdi. "Katılıyor musun, kızım?" "Kesinlikle," diye yanıtladı Bo içtenlikle. Helen'in içinde her şey o anda sustu. Sonra kalp geldi, yükselen ve atan. Ve ölçülülüğünü aşan, hesapsız bir gelgit. "John, bu kadar derin karda Dale'i çıkarabilir mi?" diye sordu kararsızca. "Kıyı, 2 atı kar çizgisine kadar götürecek. Sonra gerekirse kar ayakkabılarıyla geçidi aşacak. Ama bahse girerim ki Dale zaten çıkmak üzereydi. Kar neredeyse bitti, kuzey yamaçları ve zirveler dışında. O zaman, Dale'i ne zaman görmemizi bekleyebiliriz? Sanırım 3 ya da 4 gün. Keşke şimdi burada olsaydı. Bayan Helen, sorun var. Farkındayım, hazırım. Las Vegas size Beasley'nin ziyaretini anlattı mı?" "Hayır, sen anlat," diye yanıtladı Roy. Helen kısaca anlattı ve bitirmeden önce Roy'un içinden küfürleri savurduğundan emindi. "Seninle evlenmek istedi. Kudüs. Bunu asla tahmin etmezdim. O, alçak bir yağlı çakal." "Wall, Bayan Helen, dün gece Senator Beasley ile karşılaştığımda bir şeyle şımartılmak üzere kenarda bekliyordu gibiydi. Şimdi anlıyorum ne olduğunu. Ve sanırım kötü bir an seçtim." "Ne için, Roy, ne yaptın?" "Wall, bir süre önce Beasley ile ilk fırsatta konuşmaya karar vermişim. Ve öyle yaptım. Mağazada onu Turner'a girerken gördüm. Takip ettim. Çok karanlıktı.
Billsley, Riggs ve Mulvey, bir kısmı içiyor ve kavga ediyordu. Bu yüzden onu tam olarak desteklemek için o anı seçtim. Roy, siz çocuklar tehlikeyi nasıl da yaratıyorsunuz? Ama Bayan Helen, bu tek yol. Korkmak daha fazla tehlike yaratır. Billsley başta yeterince medeni davrandı. Biz yavaş yavaş köşeye doğru çekildik ve arkadaşları hep peşimizden geldi. Ta ki salonun bir köşesine sıkışana kadar. Ona ne söylediğimi tam bilmiyorum. Çok konuştum. Ona babamın ne düşündüğünü söyledim. Ve Billsley, babamı benim kadar iyi biliyordu. O sadece buradaki en yaşlı sakin değil, aynı zamanda en bilgisi. Yalan söylemez. Wall, argümanda her kelimemi kullandım. Beasley'nin kısa çekip çekmeyeceği meselesinde de. Billsley kalın kafalı, güçlü ve kendini beğenmiş. Tavus kuşu kadar kibirli. Göremiyordu ve sinirlendi. Ona, çiftliği çalmaktan artık yeterince zengin olduğunu söyledim ve senin adına güçlü bir konuşma yaptım. Bu sırada o ve çetesi beni köşeye sıkıştırmıştı ve görünüşlerinden korkmaya başladım. Ama içindeydim, en iyisini yapmak zorundaydım. Tartışma, ona, dövüş bittiğinde senin için savaşacağıma dair söz vereceğime kadar sürdü. Ona hızlıca çıkmasını söyledim. Ve sonra, Wall, o zaman birdenbire bir şey çıktı. Roy, sonra seni vurdu, diye bağırdı Helen tutkuluyla. Şimdi, Bayan Helen, kimin yaptığını söylemedim, diye yanıtladı Roy, çekici bir gülümsemeyle. O zaman söyle, kim yaptı? Wall, sana söylerim. Las Vegas'a söylemeyeceğine söz verirsen. Kovboy tamamen defalarca aynı şeyi tekrar ediyor. Kimin vurduğunu biliyor sanıyor ve ben yalan söylüyorum diyor. Anlıyor musun? Öğrenirse, o ateş edecek. Ve Bayan Helen, bu Teksaslı çok tehlikeli. Atlatıldım, evet, ve bunun yerine başka bir adam senin tarafından çekilirdi. Çünkü büyük bela geliyor. Roy, sana söz veriyorum. Las Vegas'a söylemeyeceğim, diye içtenlikle yanıtladı Helen. Wall, o zaman, Riggs'di. Roy bunu söylerken daha da soğudu. Sesi neredeyse fısıltıydı, utanç ve nefret taşıyordu. O 400'lü bunu başardı. Beasley'nin arkasından vurdu. Hiç şansım yoktu. Çektiğini bile göremedim. Ama düştüğümde ve orada yatarken diğerleri geri çekildi. Elindeki tüfeği gördüm. Önemli biri gibi poz kesiyordu. Billsley ona küfür etmeye başladı ve hepsi dışarı çıkarken. Korkak, iğrenç korkak, diye bağırdı Helen. Tom'un öğrenmek istemesine şaşılır mı, diye bağırdı Bo, derin ve alçak bir sesle. Bahse girerim Riggs'den şüpheleniyor. Var, ama ona tatmin vermeyeceğim. Roy, Riggs'in burada dayanamayacağını biliyorsun. Wall, umarım ben ayağa kalkana kadar dayanır. İşte böyle, hepiniz umutsuz çocuklarsınız. Kan dökmeliyiz, diye mırıldandı Helen ürpertici bir sesle. Sevgili Bayan Helen, böyle bir şey söyleme. Ben değil gibiyim, avlanacak adam değilim. Ama burada yazılı olmayan bir yasa var, göze göz, dişe diş. Yüce Tanrı'ya inanıyorum, öldürmek dinime aykırı. Ama Riggs beni vurdu, tıpkı sırtımdan vurmak gibi. Roy, ben sadece bir kadınım. Korkuyorum, zayıf kalpli ve Batı'nın bu tarafıyla başa çıkamıyorum. Başına bir şey gelene kadar bekle. Diyelim ki Billsley gelip kirli elleriyle seni tuttu ve evinden dışarı attı. Ya da Riggs seni köşeye sıkıştırdı. Helen, tüm vücudunda o şiddetli kan sıçramasını hissetti. Ama bunu yalnızca Roy'un kasvetli gülümsemesinden ve onu izleyen o keskin, dikkatli gözlerden okuyabildi. Dostum, her şey olabilir, dedi. Ama umarım en kötüsü bu kadar. Zayıflık belirtileri göstermeye başlamıştı ve Helen hemen ayağa kalktı. O ve Bo'nun onu bırakması daha iyi olurdu. Ama yarın tekrar ziyarete geleceklerdi. Carmichael, Bayan Kes ile birlikte içeri girdi. Kısa bir son yorum yapıldı. Ziyaret sona erdi. Carmichael kapıda oyalandı. Wall, neşeni topla, yaşlı Mormon, diye seslendi. Sen de topla, sert yaşlı bekar, diye karşılık verdi Roy, gereğinden yüksek bir sesle. Bo ile barışmaya cesaret edemiyor musun? Carmichael kapıyı neredeyse boşalttı. Oldukça sessizdi. Takımı çözerken yüzü kızarmıştı. Çiftlik evine dönerken de sessizdi. Orada indi ve kızları takip ederek oturma odasına geldi. Hala ciddi görünüyordu ama somurtkan değildi. Kendini toplamıştı. Roy'u vuranın kim olduğunu öğrendin mi, diye aniden Helen'e sordu. Evet, ama Roy'a söylemeyeceğime söz verdim, diye yanıtladı Helen gergin bir sesle. Gözlerini onun arayan bakışlarından uzaklaştırdı, sezgisel olarak bir sonraki sorusundan korkuyordu.
Dıt, Riggs mi? Las Vegas, bana sorma. Sözümü bozmayacağım. Pencereye doğru yürüdü ve bir an dışarı baktı, sonra Bo'ya döndü. Artık daha güçlü, daha yüce ve daha kararlı görünüyordu. Tüm duygularını kontrol altında tutuyordu. Bo, beni dinler misin? Doğruyu söylemeye yemin edersem, çünkü biliyorum. Elbette, diye yanıtladı Bo, yüzü hızla canlılandı. Roy benim bilmemi istemiyor. Çünkü o adamla kendisi yüzleşmek istiyor. Ben bilmek istiyorum çünkü daha fazla zarar vermeden önce onu durdurmak istiyorum. İşte Roy'un sebebi ve benim sebebim. Ve senden istiyorum bana söylemeni. Ama Tom, söylememeliyim, diye yanıtladı Bo, duraksayarak. Roy'a söylemeyeceğine söz verdin mi? Hayır. Ya da kız kardeşine? Hayır. Söz vermedim. Wall, o zaman söyle bana. Bu konuda bana güvenmeni istiyorum. Ama seni sevdiğim için değil, ya da bir zamanlar biraz umursamış olduğunu düşündüğüm için değil. Ah, Tom, diye titredi Bo. Dinle. Bana güvenmeni istiyorum çünkü neyin en iyi olduğunu ben biliyorum. Yalan söylemezdim ve söylemem. Dale'in beni destekleyeceğine yemin ederim. Ama birkaç gün daha buraya gelemez. Ve çete blöf edilmek için orada. Bunu görmelisin. Batı yollarını hızlıca öğrendin. Sana bundan büyük iltifat edemezdim, Bo Reiner. Şimdi söyler misin? Evet, söylerim, diye yanıtladı Bo, gözlerinde alev sıçrayarak. Ah, Bo, lütfen yapma. Bekle, diye yalvardı Helen. Bo, bu seninle benim aramda, dedi Carmichael. Tom, söyleyeceğim, diye fısıldadı Bo. Alçakça, korkakça bir oyundu. Roy, Beasley'nin arkasından kuşatıldı ve 400'lü Riggs tarafından vuruldu.